Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Tekrar bir aradayız. Bu akşamki konunun başlığı aslında sadece siyaset ve felsefe olacaktı. Ama bu ülkede dini dikkate almadan konuşmak pek zor olduğundan, güç olduğundan ötürü siyaset, din ve felsefe başlığını koydum. Niye siyaset ve felsefeyi yan yana getirdim? Çünkü geçen pazar günü yaptığım programa belli ki birçok konuda, en azından siyasi konularda farklı düşündüğümüz genç arkadaşlar, ya hocam sen felsefeyle uğraşıyorsun, derin konular anlatıyorsun, böyle siyasete girme, işte Kılıçdaroğlu'ydu vesaireydi filan diye bazı serzenişler gelmiş. Önce umursamadım ama şöyle konumu açıklığa kavuşturmak için söyleyeyim. Bir kere siyaset yapmakla siyaset üzerine düşünmek arasındaki ayrımı hatırlatmak isterim en başta. Ve bir anıyla belki söyleşiye başlamak daha doğru olur. Çok gençtim çünkü lisedeydim. 15-16 yaşlarında. O dönemde ülke ocaklarına gidiyordum. Böyle çok taze, heyecanlı bir gençtim. Hatta genç bile denmez, çocuktum. Milliyetçi Hareket Partisi ile ülke ocakları arasında bir fark görmüyordum. Daha doğrusu Milliyetçi Hareket Partisi'ni tanımıyordum bile. Sadece işte 3 hilal filan bizi heyecanlandırıyordu. Seçim zamanı yazıya çıkardık. Şimdikiler bilmez, bayağı bazen kanlı da biterdi. Geceleri işte boyalar ellere alınır, fırçalar ve binaların duvarlarına bir takım sloganlar yazılırdı. Hatta şimdi rahmetli oldu bir arkadaşım imza da atardı. Lodos diye. İşte biz o zaman nerede işe yararız? Yazı yazmak konusunda. Duvarlara yazı yazmak tabii. Kağıtlara değil. İşte bir seçim zamanıydı. Tam hatırlamıyorum. 77 olabilir bu bahsettiğim tarih. Rahmetli, yine o da rahmetli oldu. Eyüp Başkan vardı Üsküdar Ülke Ocakları'nda. Genç, İTÜ'de bir öğrenciydi. Sonra okula giremediği için Adana'da okuma naklini aldırdı. Orada da bir çatışma sırasında artık polisle yapılan bir çatışmada polis tarafından vuruldu ve hayata veda etti. Onun bir sözü var, hiç unutmam. Böyle işte duvarlara her akşam yazılar yazıyoruz, ediyoruz filan gece yarıları. Hatta böyle eksantrik de geliyor. Bizim gibi aile çocukları fazla evde bırakamadığı için, çünkü babam neredesin filan diyecek. Yok sinemaya gidiyoruz diyoruz. Yok bilmem ne, bir takım yalanlar söyleyerek işte kendimizce eylem yapıyorduk. Vatan kurtarıyorduk. Bu şeyler bitti. Seçim şeyi ya da bizim yazı yazma işleri bitti. Rahmetli Eyüp Başkan şey dedi, hadi artık biz bu işleri bırakalım, ocağa geri dönelim. Ülkücülerin önemli bir kısmı, bunu belki bilirsiniz, belki bilmezsiniz. Şimdi tabii bu bahsettiğim neyse yarım asra yakın bir hikaye.
Yani ne kadar çok olmuş insan bazen hakikaten şaşırıyor. Yani 40 yıl evvel, 45 yıl evvel olmuş demekten bile utanıyor. Benim babaanneciğim 85 yaşında vefat etti. Çok yaşamaktan dolayı utanırdı. Yetim olduğu için dedem Çanakkale şehidiydi. O yüzden yetim maaşı alırdı. Ya kadın ölüp gidemedi. Hala şey bize sıra gelmedi derler diye böyle garip bir şekilde hiç anlam veremediğim bir şekilde utanırdı yani hala yaşıyor olmaktan. E, Bende de böyle 40 yıl falan 50 yıl derken böyle bir duygu geldi de o yüzden bu parantezi açtım. Ülkü ocaklarıyla MHP arasında çok aslında keskin bir ayrım vardı. Yani benim gençliğimde ülkücüler biz ocaklıyız derlerdi. Partiyi ciddiye almazlardı. Yani nedir? Partinin gençlik kolları vardı. Gençlik kolları başkanı. Genelde işte kravatlı, ceketli, biraz göbekli filan. O dönemde tabii iyi kavga edeceksin, cesur olacaksın. İşte ne bileyim uykusuzluğa dayanacaksın filan böyle militan bir daha militanca bir yaşamdı. Partililer genelde böyle işte e, müteahhitlerin oğullarından filan seçilirdi. Genelde yani MHP gençlik kolları bir ilçenin ya da şeyin ilin MHP gençlik kolları başkanı olmak matah bir şey değildi benim gençliğimde. Ama küçücük bir şeyde ocağın, küçük bir derneğin, bir ülke ocaklarının başkanı olmak neredeyse tırnak içerisinde söylüyorum tanrı olmak gibi bir şeydi. Ve ülkücüler MHP'yi, MHP aracılığıyla siyaseti küçümserlerdi. Çünkü hakikaten de bunu anlamak mümkün. Bütün savaş sokakta kopuyordu. Ölenler, bütün bedeli ödeyenler sokaktaki çocuklardı. E, Ta o günlerden beri siyasetle yani günlük politikayla ben pek ilgilenmedim. Yani siyasi bir hareketin hem de sağcı hatta o zaman aşırı sağcı denebilecek bir hareketin içinde olmama rağmen öyle kenarından filan sempatizan olmaktan söz etmiyorum. Bayrak tutanlarından biri olmama karşın siyaset benim için gündelik siyaset küçümsenecek bir şeydi. Bu duygumu hala kaybetmiş sayılmam. Fakat siyaset üzerine düşünmek, e, düşünmeyi toplumla, toplumsal sorunlarla birleştirmek e, daha büyük bir fedakarlık ve daha büyük bir yetenek ister. Uzun yıllar ve hala da öyledir. Televizyon seyretmem, gazete okumam. Şimdi bile işte YouTube'da birkaç kanala filan bakıyorum. Yani gazete kalmadığı için. Manşetlerde filan bir şey var mı? Fakat ne kadar yapabil ki yani bu benim çalışma odam burası. Küçük bir oda. Bu odadan çıkmıyorum diyebilirim. Yani uykuda değilsem ya da yemekte değilsek, mutfağa gitmiyorsam hayatım burada geçiyor ve karşımda bilgisayar var. Dolayısıyla yani çalışırken ara sıra e, işte YouTube'a filan girip başlıklara bakıyorum bir şey olmuş mu, biri çıkmış mı filan diye. Buna rağmen 3-5 gün arayla anca öğrenebiliyorum. Yani biri bir şey söylemiş, ortalık birbirine girmiş. Ben 3-5 gün sonra anca ki şu anda biraz bakıyorum da yani ne olup bittiğine. Buna rağmen bir iki gün geriden geliyorum. Şimdi e, bu konudaki isteksizliğim ve yeteneksizliğim aslında tırmanma dönemlerim açısından anlaşılır gibi görünüyor.
Yani bugün gençlere de onu tavsiye ediyorum. Hatta çok yakın bir ressam dostuma depremin olduğu gün sabahleyin ya bunlar hep olur dedim. Siz resminizi yapmaya devam edin. Çok tabii biraz şaşırdı filan ama ben de doğrusu umursamadım. Yani mantıklı konuştuğumu düşünüyordum. Fakat öğlenleyin filan ekranı izlemeye başlayınca yani öyle deprem dediğim şeyin basit bir sarsıntı olmayıp bayağı ciddi bir şey olduğunu fark ettiğimde yaklaşık bir hafta boyunca mutfaktan çıkmadım. Yani bir salonda bir televizyon var ama mutfakta da küçük bir televizyon var. E, ben de mutfağa gidip orada izliyordum. Dolayısıyla doğal şeyim yani seçim var, varsa var kim seçiliyor filan. Yani derbi maçlarından ne kadar haberdar oluyorsam ki bu %1 bile değildir zannediyorum oranı yaşamımda. Bunu bir marifetmiş gibi anlatmıyorum. Bu benim yani benim e, yaşamım böyle. Ben de hep siyasetin belki çok erkende fazlaca içine girmiş olmamdan ötürü, siyasal bir hareketin içinde bulunmaktan ötürü, e, yani sonuçları itibariyle kendi yapmam gerekenleri ertelememi gerektirecek bir ciddiyet taşınmadığına inandım. Doğru mu yanlış mı tartışabiliriz. Ama hep böyle gördüm ve ben her defasında ki şimdi bana sorsanız yani doğru mu düşünmüşsünüz? Gerçekten böyle mi? Hiç tereddüt etmem. Yani şu anda seçim var. Diyelim ki talebelerim bana sorsa hocam işte İngiltere'den teklif aldım. Şuradan bilmem ne yaptım. Doktora yapacağım. Ya ama şu seçim geçsin filan dese hiç tereddüt etmeden derim ki sen kendi doktoranı yap. Seçim nasıl olsa işte biri kazanacak, bitecek filan. Eğer aktif siyasetteyse zaten böyle bir şey olmaz. Ben de böyle gördüm ve bu tür meşgalelerin okuma, öğrenme, kendimi yetiştirme hızımı düşüreceğine inandığımdan oralardan hep soyutladım. Bunun bir bedeli oldu, yani ciddi bir bedeli. Bu alandan, toplumsal olandan bu denli uzak kalma ve kendi alanımda kanatlanmama yol açsa bile, yani yaşıtlarımın okuyabileceği kitap, harcayacağı emek belli. Ama ben odaklanma yeteneği güçlü bir adam olarak e, vakit bulduğumda, zaman bulduğumda e, hiç kuşkusuz çok daha fazla okudum. Dil öğrendim, diller öğrendim filan. Dolayısıyla hep bu işten e, zarar etmedim. Yani hakikaten de seçimler oldu, başbakanlar geldi, hükümetler geldi, hükümetler gitti. Ama işte o genç Dücane okumaya, kendi hedeflerine ulaşmaya çalıştı. Son tahlilde e, dediğim gibi bundan zarar görmedim. Hatta yararını gördüm. İyi ki o işlerle uğraşmamışım. Özal başbakanmış. Bana ne? Ecevit gelmiş, Mesut Yılmaz gelmiş, Tansu Çiller gelmiş filan. Bana ne? Benim yapmam gereken e, işler vardı. Yani okumam gereken kitaplar. Çok kendimi yetersiz hissediyordum. Hala öyle hissederim. E, kendime vakit ayırmam gerekirdi ki aslında entelektüel yaşam bencil bir yaşamdır. Sanatçıların yaşamı da öyledir. Sanatçılar, düşünce adamları filan bencil olmak zorundadır. E, narsist olmak zorundadır. Buradaki narsizmi kendini beğenmek, kendini bir e, matah bir şey zannetmek manasında söylemiyor. Kendi kusurlarınızı gördüğünüzde o kusurları tamir etmeye, onarmaya çalışırsınız.
Ama insanların önemli bir kısmı kendi kusurlarını görmezler. Bunları sezerler belki ama bunu topluma karışarak, toplumsal olanın içinde eriyerek telafi etmeyi denerler. Okuyamıyorum ama konsere gittim, okuyamıyorum ama mitinge gittim, okuyamıyorum ama arkadaşlarla toplantı yaptık filan. Şeyde mesela görüyordum, Berlin'de bunu çok yakından gördüm. 2 yıl orada ders verdim, 2 yıla yakın, 1,5 yıl. Oradaki talebelerim, onlar milli görüşe bağlıydılar. Hepsi üniversite öğrencisiydi. Uçak mühendisleri, inşaat mühendisleri, bilgisayar mühendisleri filan. Sosyal bilimlerde olan bir tane Zülfikar'ım vardı benim. Ee, En zekilerindendi. Bir tek siyaset bilimi o okumuştu. Onun dışındakiler genelde hep böyle e, mühendislik öğrencileriydi. En çok dikkatimi çeken yani her hafta 5-10 tane toplantı yapıyorlardı. Bazen günde 2-3 toplantı yapanları vardı. Devamlı toplantı yapıyorlar ve herkes başkandı orada. Mutlaka bir şeyin başkanıydı. Gençleri kafalamanın en iyi yollarından biri. Yani 2 kişisiniz, ikiniz de başkansınız. Tadından yenmez. 20-25 yaşındaki bir çocuk için kendini bir has zanneder. Habire toplantı yapmak zorundalar çünkü eldeki malzemeyi canlı tutmaları, elde tutmaları lazım. O yüzden de sürekli toplantı yaparlardı ve çok okuyanı yoktu. Ben bir kısmını yoldan çıkarmayı becerdim zannediyorum. Yani onlara bulundukları şehri dolaşmalarını, bir takım başka ülkelere ziyaretler, geziler tertip edebileceklerini. Viyana'ya götürdüm onları mesela. Ve yani benim açımdan iyi bir deneyim değildi. Yani çünkü bu çocuklar kendi dışlarına çıkma yetenekleri yoktu. O kadar ürkektiler ki mutlaka birileriyle birlikte olmalıydı. Bir biz olmalıydı. Ben olamıyorlardı. Aileleri de buna izin vermemişler. Kendi göbeklerini kendileri kesemiyorlardı. Oysa ben en başından beri hep kendi göbeğimi kendim kestim. Şimdi bir iki tweet atıp bir iki konuşma yapınca vay hocam siyasete girdin sana hiç yakışmıyor o falan filan diyenler hani bunları ciddiye mi alıyorum? Aslında yani onların niçin söylediklerini de biliyorum. Çünkü hoca yanlış yerde duruyor. Ah zavallı Dücani Hoca. Şimdi bak Kılıçdaroğlu'nu savunuyor veya hükümete laf çakıyor. Filan gibi siyasal olarak ayrıştığımı düşündüklerinden bari sussa diye temenni ediyorlar ve benim susmamı, konuşmamamı istiyorlar ki ben de böylelikle kafalarındaki Dücane Cündoğlu'nu bir şekilde yaşamasına izin verecekler. Ondan da anlaşılan o ki pek kopamıyorlar. Çünkü yani adam siyaset konuşuyor ya da boş işlerle uğraşıyorsa ben izlemem. E, Madem böyle derim filan. Bunu da yapamıyorlar. Merak da ediyorlar muhtemelen ve e, dolayısıyla bana siyaset alanına girmememi söylüyorlar. Şimdi bununla ilgili bir iki şey söyleyeceğim. Öncelikle benim girişlerim böyle girizgahlarım uzun olur ama buradaki dostlar alışıktır onlara. Bu tür uzatmalarıma. E, Siyasetle uğraşmak siyaset yapmakla olur. Belli bir partinin, belli bir örgütün içinde bunu siz kendiniz de kurabilirsiniz.
kurulmuş olan bir tanesine de dahil olabilirsiniz. Siyasette ilgilenmek demek bu demektir. Siyaset üzerine düşünmek esas itibariyle insan üzerine düşünmek demektir. Niye? İnsan tekleri üzerine değil, toplum üzerine, toplumların kuruluşu üzerine, yani devlet üzerine, e, yönetim biçimleri üzerine düşünmek demektir. Hukukla uğraşmak böyledir. Felsefe bilmek demektir. Neyi bilmek? Önce bilmeyi bilmek demektir. İşte matematik gibi, mantık gibi teorik bilimler vardır. Doğayı bilmek demektir. Bilim adamlarının yaptığı gibi. Bir de toplumu bilmek, insanı bilmek söz konusudur. Orada da toplumsal yasalar nelerdir? Toplum nasıl kurulur? Nasıl devlete dönüşür? Toplumdaki sınıflar, zümreler nelerdir? Bunların arasındaki ilişkiler, çelişkiler nelerdir? Yönetici yönetilen çelişkisi filan. Şimdi benim tabii uzun dini literatürün içerisinde çok uzun yıllar geçirdim. Dini düşüncenin içerisinde. O zaman da siyaseti, pratik siyaseti, hatta teorik olanı da çok umursamadım. Mesela yaptığım hatalardan biridir. Bunu açıklıkla söylememde bir mahsur yok. O zaman birkaç alan vardı. İşte İslam fıkhı denilen İslam hukuku. Beni hiçbir zaman açmadı. Pratik hukuk. Bir de ibadetlerdeki kurallar, o kuralların şeyleri, helaller, haramlar filan, onlarla ilgili tabii çok büyük uzmanlık isteyen dini hukuktur ama neticede hukuktur. Kendisince bir teorisi de vardır. Usulü fıkıh diye. Ben usulü fıkha bayağı emek verdim. Sebebi ben tefsirle uğraşıyordum. Kendime alan olarak onu seçmiştim. Dolayısıyla Kur'an'ı anlama, yorumlama söz konusu olduğunda bir yöntem inşa etmeye çalışıyordum. 20'li yaşlardan itibaren. Ve bu yöntemi de kendimce sonlarına yaklaşmıştım ve epey de yazdım. Ama sonra bir yerlerde hata yaptığımı anlayınca geri çekildim. Orada iki bilimden yardım almak zorunda olduğumu düşündüm. Bir tanesi kavramsal çalışmaları yürütebilmek için mantık öğrenmeliydim. Bir tanesi de usul öğrenmeliydim. Usul deyince de eldeki bilimler, dini bilimler içerisinde usulü fıkıh, yani bir tür böyle yakışıklı bir laf kullanmak istersek hukuk felsefesi diyebiliriz. Yani kutsal metinden hüküm çıkarma yollarıyla ilgili bir takım, şimdi burada zikretmeye gerek olmayacak detayların bilimi. Fakat fıkıh doğrudan yaşamı amaçlıyordu. Yani yaşamdaki ilişkileri tanımlamayı ve yönetmeyi amaçlıyordu. Fakat benim sorunum meselenin teorisini kavramadan uygulamalarıyla uğraşmak bana pek ikna edici gelmiyordu. O yüzden ben üst çatıyı önce kurayım, sonra duvarlara, odalara, modalara girerim diyordum. O yüzden siyaset düşüncesini de sadece okudum. Ama çok odaklanmadım. Benim çünkü kendi alanlarım vardı. Bir de yani kolay değil, 30-40 yıl boyunca öğrenilmesi gereken çok şey var. Tabii 40 yaşından sonra öğrenmem gereken şeylerin alanı daha da genişledi. Mesela edebiyatı, sanatı ihmal etmemin nedenlerinden birisi de buydu. Bunları anlatıyorum çünkü aranızda
Çok sayıda genç var ve onlar da yollarını tayin etmek istediklerinde belli çelişkileri yaşayacaklar. Ben yaşamımda e, hiçbir şeyi yarım yapmadım. Hiçbir şeyi. Yani hiçbir zaman şöyle başımı çevirip bir yere bakmadım. Oraya bütün gövdemle yöneldim. Uğraştığım konularda da böyle biraz bildiğim, biraz ilgilendiğim konu neredeyse yoktur. Yani bir konuyu biliyorum, biraz anlarım diyorsam ona çok emek harcamışım demektir. Fakat bu şöyle bir kusura yol açıyor. Bende vardır mesela. Ben bilmediğimi hiç bilmem. Yani başımı çevirmediğim, gövdemi çevirmediğim kısımlara başımı da çevirmem. Bu şöyle bir çelişkiyi ortaya çıkarıyor. Odaklanma yeteneğim güçlüdür demiştim. Hakikaten bir yere baktığımda bütün yüreğimle bakarım. Bütün detaylarıyla onu görmek isterim. Ve uzun süreli odaklanabilirim. Başka hiçbir şeyi de düşünmem. İşte e, hani öyle bir tabir var ya, zurnanın zırt dediği yer, o da odaklanma yeteneği güçlü olan kişilerde şöyle bir zayıflık ortaya çıkar. Odaklandığı şeyin yanındaki nesneleri bile görmez. Thales hikayesi. Yıldızları incelerken önündeki çukuru göremeyip çukura düşmesi gibi. Düşünce adamlarının bu tür zaafları vardır. Çünkü ortası olmaz. Hatta ben şey diyordum, benim rahmetli babacığım akşamcıydı. Yani her akşam 2 kadeh mutlaka içerdi. Ben yıllarca ağzıma içki koymadım. Hep şey derdim, eğer içseydim akşamcı olamazdım babam gibi. Ya alkolik olurdum ya da işte artık bir uyuşturucuya falan herhalde kapılır. Çok kısa zamanda kendimi telef ederdim. Yarım yapamam. Yani her akşam 2 kadeh bana göre olmazdı. Ben kübün içine atlamalıydım, şarap kübünün içine. Mizacım gereği. Bu benim seçtiğim bir şey değil. Elimde olan bir şey değil. Yani ben sinemayla uğraştığımda binlerce film seyrettim. Sonra birden şeyi fark ettim. Ya ben hiç sessiz sinemayla uğraşmadım dedim. Ben biraz sessiz sinemayla, yani 1925'ler 30'lardan öncesine, 40'lar 30'lar diyebilirim yoğun olarak. 30'lardan önce sessiz sinemada ne var acaba? Hiç bilmiyorum. Hani Charlie Chaplin'i herkes gibi ben de birkaç tane e, sessiz filmi izlemişimdir. Ve bir tane bana büyük bir arşiv getirdi. Sessiz film arşivi. Yani kaç ay sürdü bilmiyorum ama binlerce diyemem herhalde ama yüzlerce sessiz film, hem de bir kısmı pek işe yaramazdı. Fakat bir kısmı çok önemliydi. Hepsini izledim. Yani birkaç tane izleyerek e, oradan sıyrılmak gibi bir kabiliyetim, yeteneğim, esnekliğim yok. Onu dibine kadar deneyimlemem gerekir. Şimdi bazıları böyle değil. Yani hem akademisyen ilimle uğraşıyor, hem ailesi çocuklarıyla uğraşıyor, hem siyaset yapıyor, hem tüccarlık yapıyor, ticaretle uğraşıyor filan. Birçok alanla uğraşabiliyor. Yaşamı ihmal etmiyor idi benim gördüğüm kadarıyla. Bunların hiçbirinin ama gerçek anlamda bir düşünce adamı olarak noktalanmadı yaşamları. Hep ortalarda bir yerlerde kaldılar. O yüzden hep söylerim, tutkun yoksa yoksun demektir.
Yani insanı insan yapan şey bir konuda eee, önlenemez tutkulara sahip olması demektir. İradesini yitirecek denli, kendi aleyhine dönecek denli. Olur mu? Yani bir konuyu gerçekten yani bir alanı kuşatmak istiyorsanız başka çareniz yok. Ama hem o olsun hem bu olsun. Bir elim yağda bir elim balda olsun. Bu mümkün değil. Olursunuz, vasat olursunuz. Ortada olmanın e, yazgısı budur. Yani vasat orta demektir. Hem işte biraz ilimden, bilimden, sanattan anlarsınız. Hem yaşamdan anlarsınız. Hem sörf yaparsınız. Hem Dostoyevski tartışırsınız. Hem sinema tartışırsınız. Hem siyaset. Hem maça gidersiniz. Hem konsere gidersiniz. İşte her şeyden biraz. Siz de öyle olursunuz. Her şeyden biraz. Gıpta etmiyor muyum? Keşke ben de öyle olsaydım. Ama elimde değil. Sadece bir şey ve hep o şey. Yani biraz ondan yapmayı beceremedim. Yaş ilerledikten sonra da bunu yapamadım. O yüzden aynı anda birçok konuyla ilgilenmek yerine bir konuda doyum noktasına, kendimce doyum noktasına ulaşana kadar o konuyla ilgilendim. Bu ne demek? Yaşamdan payını eksiltmedikçe zihnine kapanamazsın. Bir tutkuyu taşıyamazsın. Yani yaşamdaki payını eksiltmek zorundasın. Ben de isterim bu güneşli havalarda her gün dışarı çıkmayı. Ama benim Leyla'm işte bu karşımda bu ekranı taşıyan bilgisayarın içindeki dosyalarda. Orada okumam gereken, yazmam gereken çok şey var. Güneşi görmesem de olur diyorum. Şimdi böyle bir adamın yaşamdan kendini çekmesi normal. Peki sadede gelelim. Niye şimdi siyasetle bu kadar siyaset üzerine konuşuyorum? Şimdi hiç lafımı esirgemeyeceğim. Bunu geçen de söyledim. Dediğim gibi benim siyasete ayırdığım şey ya bir iki tweet olur ya da işte burada 5-10 dakika konuşmak olur. O da seçim sattı mailine girdik. Biraz da ondan. Ama benim için bu işi hızlandıran son dönemde deprem oldu. Yani depremin bendeki en büyük etkisi devletin nobranlığını görmüş olmam. Devlet adamlarının o küstah, o kendini beğenmiş, halkı paylayan, o tavrından fevkalade zaten rahatsız oluyor ama bunları ara sıra rastladığım için sürekli e, bastırabiliyordum. Fakat depremde belki işte televizyon seyretmenin zararlarından birçok abus yüz gördüm. Abus çehre derler. Ve o paylanmaları filan görünce benim de depremde bir 4-5 program yaptım. O sırada zıvanadan çıktık. Yani yine kendimi dizginledim hiç kuşkusuz. Ama içimdeki öfkeyi e, eskisi gibi saklamadım. Ben bu iktidarın değişmesini isteyenlerdenim. Eğer çok merak ediyorsanız söyleyeyim. Bu seçimde umarım iktidara veda ederiz. Daha taze yüzler, daha canlı, daha iddialı, daha vaatkar, daha taze oldukları için halkı paylayabilecek kadar kaşarlanmamış, ruhları ölmemiş,
hala bir takım e, koltuğundan emin olamamanın getirdiği sahte bile olsa bir nezakete hasretiz. Koltuğundan emin olan adamların küstahlığındansa oturduğu koltuktan emin olamayan siyasetçilerin, ki Batı'da böyledir, ürkekliği halkın lehinedir. Siyasetçi, ben burada ne yapsam bu halk yiyor diye düşünüyorsa e, her türlü küstahlığı yapar. Halkın bir kısmı, özellikle eğitimsiz kesimler için söylüyorum, bunu e, karizma gibi bile görebilir. Yani insanın mazoşist bir tarafı vardır. Bazıları dayak yemekten, ezilmekten, horlanmaktan hoşlanır. Ama toplumun şehirli kesimleri, biraz eğitimli kesimleri, biraz haysiyetlerine dikkat eden kesimleri bu horlanmayı kaldıramazlar. Çeyrek yüzyıl. Ne kadar yaşarım bilmiyorum ama yani bu iktidar, tahmin ediyorum, yani şansı yaver giderse bu seçimi belki kazanabilirler. Yani bir 3-4 yıl daha kalabilirler. Sonrasına e, mecalleri kalmaz. Yani değişmek zorunda. Ama bizim sabrımız kalmadı. Şimdi diyeceksiniz ki halk da böyle mi düşünüyor? Bundan emin değilim. Yani bu iktidar kesin gidecek gözüyle bakmıyorum. Muhtemelen kalabilirler de. E, temenni ediyorum. Ülkenin geleceği için temenni ediyorum. Yani benim kişisel bir çıkarım yok. Ben fiili olarak bana hiç e, bu konuda yaklaşmadıkları için değil. Ben bunları kendime yakıştırmadığım, doğru bulmadığım için, ben kendi bulunduğum alanda, kendi Leyla'mdan memnun olduğum için, başka yerlerde başka başarılar, işte başka tırmanmalar, başka mücadeleler aramıyorum. E, benim hayatım kendimi incelemekle geçti. İnsanı, yaşamı, e, toplumu ve bunun tarihini. Bundan hiç pişman değilim. Dünyaya 100 defa daha gelecek olsam, belki reenkarnasyoncular haklıdır, hepsinde aynı yoldan gitmek isterdim. Kendimi incelemek, e, kendimi incelemekten başka bir yol bilmiyorum. Biraz kendimi buna mecbur hissettim. Öyle bir lafım vardı benim. Benim kendimle başım belada. Kendisiyle başı belada olmayanlara bir şey diyemem. Dolayısıyla öyle vatan kurtaran aslan pozlarına filan hiç girmedim. Çocukluğumda vatanı epey kurtardım çünkü. Hatta biraz alacaklı bile sayılırım. Hani e, kendimi kurtarmaya değil ama niye çöktüğümü anlamaya, e, niye topalladığımı anlamaya çalıştım. Yapabileceğim en ucuz yol, en basit, en masrafsız yol okumaktı. Başka bir yolu öğrenemedim. Sonra bunun yanına bir şeyi daha koydum. İşte 40'lı 50'li yaşlara doğru biraz dünyayı gezmek, kendi dışımda, o da sanatın sayesinde olmuştu.
Bu kendi dışıma çıkmak için yeterliydi. O bakımdan kartları açık oynadığımıza göre bu iktidarın gitmesini temenni ediyorum bu ülkenin biraz nefes alabilmesi için. Daha iyi bir Türkiye düşleyebilmek için. Bu yorumları yani siyaseti düşünmeye ve siyaset üzerine konuşmaya bir anlamda karar vermiş olmamın temel nedeni bu. Bıktım. Bu abuz çehrelerin paylamalarından, tehditlerinden, aşağılamalarından bıktım. Bir zaman askerde vardı bu. O zaman başka bir kanatta yani bir şekilde inanıyor olmaktan dolayı sürekli kriminalize edilmek tepemin tasını attırıyordu. Belki de bu yüzden uzun süre kaldım. Bu iktidara o bakımdan borçluyum ben kişisel olarak. Eğer böyle bir iktidar deneyimine tanık olmasaydım kolay kolay kendimi gözden geçiremezdim. Yani siyasal tercihlerim, düşünsel tercihlerimi ya ben bunları bir daha baştan bir el alayım. Burada bir yanlış bir şey var. Yani çünkü Türkiye'nin son 25 yılına damgasını basan adamların çoğunu tanırım. Bir kısmı e, benim dizimin dibinde yetişti. Yani bunu yanlış anlamayın. Yanlış anlaşılırım diye tam söyleyemiyorum. Önemli bir kısmı diyeyim. Bir yerde hata vardı yani. Sonra aslında anladım ki aslında hata yok. Bu böyle. Sadece bunu kabullenmek zor. O yüzden hakikat aslında hiç düşünmemiştim, hiç görmemiştim falan filan denilebilecek bir şey değildir. Hakikati herkes bilir. Kendi adıma söylüyorum. Eşek gibi bilir hem de. Sadece itiraf edemez. Bastırır. Etrafından dolanır. Kendini kandırır. Başkalarını kandırır. Yoksa bilir. Yani bir insanın bir hata yapan ikinci kez o hatayı yapar. Bu hemen hemen değişmez. Şimdi o bakımdan dine dayalı bu iktidarın temel dayanakları din olduğu için din ve siyaset ilişkisini yeni baştan e, incelemem ve onun biraz daha temellerini derine kazmam gerekirdi. Bunu yaptım yıllar evvel. Ve belli kanaatlere ulaştığımda genelde iki terim kullandım. Çünkü bu ülkedeki en tehlikeli laflardan bir tanesi laiklikti bir zamanlar. Şimdi laiklik aşık olunacak bir genç kız gibi. Hayal etmesi bile insanı mutlu ediyor. Dinin, devletin yakasından düşmesi. İnsanların inançlarından dolayı yargılanmaları, suçlanmaları bunu zannediyorum son nefesime kadar kabul etmeyeceğim. Ben herkesin istediği şeye inanabilmesi ve bunu dile getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiç kimse inançlarından dolayı kınanmamalı. Ama inançlar da bütün inançlar için söylüyorum haddini bilmeli. İki yerden uzak durmalı. Laboratuvardan, akademiden yani. İki meclisten, siyasetten. Devletten uzak durmalı. O yüzden laiklik
bu ülkenin bu ülke insanının hayal edemeyeceği kadar değerli bir kaşıkçı elmasıdır. Yani Cumhuriyet laiklikte karar kılmamış olsaydı eğer, biz bugün bunları hala konuşamıyor olacaktık. Çünkü işin sonucu değildir laiklik. İyi bir yaşamın sonucu değildir. Başlangıcıdır. Dinle devleti en kaba haliyle söylüyorum. En klişe haliyle söylüyorum. Dinin devlet ve devletin hukuku üzerinde bir etkisinin olmaması. Çünkü bunda yeteneği de yok. Modern devletlerde hiç yok. Dünyanın hiçbir yerinde dini kurallara göre bir devleti yönetmek mümkün değildir. Suudi Arabistan'ı da, İran'ı da, Afganistan'ı bile. Başta bir dini lider bulunabilir, işte ne bileyim ayetlere, hadislere atıf yapılabilir filan ama toplumsal ilişkiler o kadar karmaşık hale gelmiştir ki dini yasalar, dini kurallar, hükümler bunları kuşatamaz. Yani bunun bir sürü örneğini verebilirim, e, yüzlerce örnek verebilirim ama en azından en hassas yerden gireyim. Daha evvel de söyledim bunu. Tanzimat hukuku. Yani modern hukuk olmasaydı işte İslam dünyasına yapılabilecek en büyük kodifikasyonlardan bir tanesidir. Mecelle. Tümüyle bir hayal kırıklığıdır. Ve bu ülkeyi o dönemin ciddi hukukçularının diliyle söyleyeyim 100 yıl geriye götürmüştür. Modern yasalar aldık. Fransız yasaları, Code Civil de Frances ya da Code Napolyon denilen Avrupa için bile çok moderndi o. Bütün Avrupa'daki uluslar nihayetinde Napolyon yasalarının etkisinde modernleştiler. Bugün Avrupa Birliği'ne üye olma sürecinde aldığımız yasalar olmasaydı, bakın İstanbul Sözleşmesi hala ne kadar büyük tepki görüyor. Bu ülkenin halkı, biz kendimiz İstanbul Sözleşmesi'nin 5-10 maddesini yazabilir miyiz? Bu mümkün mü? Yani siz İslam dünyasında bir ülke, bir şehir, ufacık bir yer gösterin ki e, engelli yurttaşlar için kaldırımları baştan sona tekerlekli arabayla çıkılabilecek şekilde yapsın ya da görme engelli yurttaşların rahatlıkla gezebilecekleri şekilde yollara bir sürü de tabii masraf yapılarak o hatırlarsanız sarı e, plakalar mı diyeyim ona, şimdi sözcük aklıma gelmedi, onların yürüyebilecekleri yollar yapıldı. Siz zannediyor musunuz Mezopotamya'da bisiklet yolları yapılır? Yapılamaz. Ben bir zaman şey demiştim, yani çok az kişinin anladığı sözlerimdendir. Uygarlığın ölçütü uzaya çıkmak değil, bisiklete binmektir demiştim. Ya bu ülke halkı bisiklete binmeyi bilmiyor. Büyük çoğunluğu. Yani bisiklet deneyimi bile yok. Niçin acaba? Çok tümsekli falan olduğumuz için. Hayır, bu bir kültür. Bu bir kültür. Bunu üretmeniz gerekmez. Bir yerden alırsınız. Dolayısıyla
Yasalar konusunda iş dine kalsaydı, değil bir devleti yönetmek, aileyi yönetmek mümkün olmazdı. O bakımdan laiklik, dedim ya, abarttığımı düşünebilirsiniz, bir kaşıkçı elmasıdır. Ve bu ülke insanı umarım bu mücevherden mahrum kalmaz. Bunu yitirmez. Göz bebeği gibi saklar. Şimdi bu son 25 yıllık, çeyrek yüzyıllık dönemde şu anda bir partili cumhurbaşkanı var. Dini özgürlüklerin açılması, işte başörtülü kızların okullara gidebilmeleri, memur olabilmeleri vesaire. Bunlar laikliğe aykırı değil. Laiklik insanların ne giyeceğine karar veremez. Bu o dönemde biz biliyoruz, 28 Şubat sürecinde bunların siyasal sonuçları hesap edilerek bunlar uygulamaya sokuldu. Burada askerin de büyük kabahati vardı. Onlar direndiklerini zannediyorlardı. Oysa onları yönlendirenlerin ekmeklerine yağ sürmekten başka hiçbir şey yapmadılar. O başörtülü kızları üniversitelere sokmayan ya da onları işte bilmem ne odalarında rehabilite eden zihniyetle Silivri'de bu Balyoz, Ergenekon vesaire orduyu yargılayan zihniyet aynıydı. İki tarafta kendi iradeleriyle bunu yapabilecek güçte değillerdi. Ne olup bittiğini hiç kimse anlayamadı. Bu biraz siyasetin aculluğu diyebilirim. Bu bir aculluktur. E, oysa e, askerin özellikle kurmaylık sonrası aldığı eğitim ve yetenek hakikaten şaşırtıcı derecedir. Yani bizde çok ciddi kurmaylar yetişti. Çok akıllı, çok eğitimli, dünyada ne olup bittiğini iyi bilen zekalar yetişti. Ama askeriye böyle emir komutaya bağlıdır. Manipülasyonu kolaydır. Kendi kendini koruyamaz asker. Asker vatanı korur ama kendisini koruyamaz. Siyaseti çok ezmiş olması askerin, siyasetin de manipüle edilmesini kolaylaştırıyordu. Nerede güçsüzlük varsa onlara sahip çıkanlar, her kimse onlar, onları manipüle edecektir. Şimdi bu dinle siyaset arasındaki ilişkiyi ben iki kelimeyle ifade ederim. Şef ve büyücü. Biraz antropoloji okuyanlar bilir. Yani ilkel toplumlarda daha eşitlikçi yönetimlerden yöneten yönetilen çelişkisinin ortaya çıktığı bir evreye nasıl gelindi? İnsanın tarihinde, toplumun tarihinde bu yönetilen çelişkisi nasıl çözümlendi? Ne demek istiyorum? Sadece yönetici olmak nedeniyle bir takım ayrıcalıklara sahip olanlar yönetilenlerin canını okuyor. Ya eskiden toplum ve devlet diye bir ayrım yoktu ki, devlet dediği şey toplumdu. Polis, yani Yunanca polis, Latince site, Arapça Medine. Ne demek? Devlet diye de çevirebilirsiniz. Toplum diye çevirebilirsiniz. Bakın size mesela politik kelimesini çevirin Türkçe'ye desem. Politik kelimesini nasıl çevireceksiniz? Politik olan nedir? Siyasal olan diyeceksiniz. Hayır, aynı zamanda toplumsal olan. İnsan politik bir canlıdır derken, politik bir hayvandır derken Aristoteles,
İnsan siyasal bir hayvandır, siyasal bir canlıdır mı demek istiyordu? Toplumsal bir canlı mı demek istiyordu? En baba yiğitleri bile bu konuda kesin bir yanıt verememiştir. Bu dilemmayı çözememiştir. Çünkü ikisidir de. Politik olan hem toplumsal olandır hem siyasal olandır. Toplumsal olanla ilgilendiğiniz anda siyasal olanla ilgilenmiş olursunuz. Peki din nasıl bir kurumdur? Yine antropolojik olarak soruyorum. Yani din aslında nasıl bir kurumdur? Bir kısmı şeyde işte Tanrı var içimde, orada beni koruyor, biliyorum filan diyebilir. Psikolojik, bireysel, öznel bir varlıktan söz ediyormuş gibi görülebilir. Ben ateizm, deizm tartışmalarında hep kibarca tabii yaklaşıyorum. Çünkü YouTube'da her şeyi ayrıntılarıyla konuşmak gelmiyor içimden. Yani muhataplarıma saygımı yitirmemek için yani söylenmesi gereken kadarını söylüyorum. Ne anlarlarsa yani gerisini kendileri tamamlasınlar diye bunu yapıyorum. Şimdi e, din nasıl bir kurumdur? Deizm ve ateizm tartışmaları bağlamında söylediğim şuydu. Ateizmde, deizmde, agnostisizmde buna benzer bütün izimler için, teizm bile dahil olmak üzere. Ya tanrıcılık, tanrı tanımazlık vesaire. Bütün versiyonları dinden bağımsız hiçbir değer ifade etmez. Yani kültürel bağlamı, tarihsel bağlamı, kurumsal, toplumsal, siyasal bağlamı paranteze alarak biliyorum orada bir tanrı var ya da öyle bir şey yok. Bundan daha aptalca bir şey hayal edemiyorum ben. Yani bunu söylemiyorum. Yani bu anlaşılır diye düşünüyorum. Yani bunun büyücüsü var, kahini var, şairi var, peygamberi var, halifeleri var, efendime söyleyeyim, uleması var, şeyleri, ikonları var, şiirleri var, ibadetleri, ritüelleri var, ilahileri var. Ya bütün bunları atın, 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 atın. Biliyorum yukarıda bir tanrı var. Ya da yok, öyle bir şey yok. Ya bunun bu kadar aptalca bir şey olabilir mi? Tarihi, tarihsel zemini, sosyolojik, siyasal zemini, yani toplumsal ve siyasal zemini nasıl parantez alabilirsiniz? Tanrı'yı kurtaracağız diye kendisine borçlu olduğunuz bütün toplumsal kurumları inkar edip Tanrı var mı yok mu diye tartışıyorsunuz. Ben Tanrı var mı yok mu diye tartışan adamların hep zekasından kuşkulanmışımdır. Aslında kuşkulanmamışım, daha doğrusunu söyleyeyim. Bak kendi kendime gaza geliyorum. Yani zekasından kuşkulanmak demek zekasının fazla zeka yok bunda demektir. Tanrı var mı yok mu tartışması eğer hakkını vermek istiyorsanız din var mı yok mu ya da filan din Hristiyanlık, Yahudilik, Müslümanlık, Budizm her neyse bu dinin kurumsal olarak varlığına gerek var mı? Dönüştürülebilir mi? Toplumun yararına olan kısımları, zararına olan kısımları vesaire konuşulur. Ya bu neye benziyor? Toplumun ihtiyaçlarından bağımsız bayram diye bir şey var mı yok mu? Şimdi sevdiğim bir delikanlı var. Söylemeyeyim adını ama işte bayramda babasına filan evine gitmesiyle ilgili filan uğrarsın dedim de. Ben bayramlara inanmam demiş. Ben bayram öyle şeyler benim umurumda değil demiş. Genç tabii. Ben dedim yani kendini bu işlerden yalıtabiliyorsan ne mutlu sana.
Ama bayramsız bir toplum gösterin bana. Dini bayramı olmayan bir toplum. Mutlaka yani dini derken işte kutsal kitabı filan olması gerekmez. Yani Kızılderililerin bile, Manitu'nun bile e, şeyleri var, şenlikleri vardır. Dolayısıyla bayramı olmayan bir tanrı olmaz. Tanrı daima bir şair ister, bir kahin ister, bir büyücü ister. Mezopotamya'da bir peygamber ister, imamlar ister, rahipler ister, kilise ister. Dolayısıyla bunları toplumu yönetmek için kullanacak bir şef ister. Kılıcı olan bir şef. Bunlardan bağımsız Tanrı üzerine konuşulamaz, düşünülemez, tartışılamaz. Toplumsal belirlenimlerini paranteze alarak Tanrı üzerine konuşmaya çalışmak kadar büyük bir aymazlık hayal edemiyorum. Olmaz. Var deseniz de bu aymazlık devam eder, yok deseniz de. Ama şunu yapanın ellerinden öperim. O toplumsal ve siyasal belirlenimlerin içinde Tanrı'yı teşhis edin. Var mı yok mu görün bakalım. Ritüeller, ritüel olmadan, ritos olmadan mitos olur mu ya? Efsaneler de olacak. O efsaneler bir takım ritmik hareketlerle tekrar edilecek. Yani ibadeti var filan. Şimdi ben dinle arasındaki problemleri çözemeyen dindarların ister istemez tarihsel yüklerden onların artık pilinin bittiği düşüncesiyle, gerekçesiyle onları bırakıp tamam onlar doğru değil. Yani Kurban Bayramı konusunda ya da kurban kesme konusunda benim de bir takım kaygılarım var. Ama biliyorum yukarıda bir Tanrı var. Peygamberi var mı bu Tanrı'nın? Yok. Şairi var mı? Onu terennüm eden, ağzından konuştuğu biri var mı o Tanrı? Yok. Ben varım. Davet ediyor musun bize onu? Yok. Yani ben olduğunu biliyorum. Kendimi kurtarma. Böyle komik bir şey olabilir mi? O yüzden din İslam ulemasına yani bu konularda düşünmüş İslam tarihi içerisindeki bütün yüksek zekalar mesela aklıma Farabi geliyor, İbn Sina geliyor, İbn Rüşd geliyor ve onları taklit eden kelamcılar. Hepsi dini, şeriatı, nübüvveti, peygamberliği hep toplumsal bir kurum olarak ele almışlardır. Sınıflandırma yeteneği olan, yani biraz bütünü gören bir insan dinin toplumsal bir kurum olduğundan asla şüphe etmez. İnançlar, teoloji bilen onlar başka bir alan. Ama neticede din dediğimiz şey toplumsal yani siyasal bir kurumdur. Dinin kendisi politiktir. Özü gereği böyledir. Toplumsal olup siyasal olmayan hiçbir şey olmaz. O yüzden dinle siyaset hiçbir yerde ayrılmaz. Batılı anlamda, modern anlamda siyasetle yani devletle yönetici sınıfının üstünde dinsel bir otoritenin bulunmaması siyasal bir otorite olarak tabii. Bu modern bir şey ve Fransız ihtilaline hepimiz borçluyuz. Fransız devriminden önce hiç kimse bu kadar radikal bir ilerlemeyi hayal bile edemezdi. Yani insanlık için çok yeni. İnsanlık çok yavaş kaplumbağa hızıyla aydınlanır. Yani halklar bir kaplumbağa gibidir. Aydınlanmaları, ilerlemeleri, kendi yazgılarını kendilerinin tayin etmesi işte bir kaplumbağanın ayağa kalkıp koşması gibi bir şeydir. Bunu yapamaz. Gıdım gıdım evrilirse yolda evrilir işte kaç milyon yıl gerekiyorsa. O bakımdan
Batı'da çok küçük bir alanda bu oluyor. Ki Almanya'yı, Fransa'yı, İtalya'yı düşünün. Yani Katoliklik olmadan ne hala öyledir. Siyasal olarak iyi diş edilmiştir sadece. Ama İskandinav ülkeleri, ya kraliyet var, kilise olmadan olur mu ya? Taç giyme törenlerine bakın. Sadece siyasal yetkileri elinden alınmıştır rahipler sınıfının. Kilise siyasal yetkilere sahip değildir. Hala şey derler ya, İspanya'da toprağın %40'ı kilisenin. Ne kadar doğru bilemiyorum tabii. Ama hala kilise varlığını toprak mülkiyeti üzerinden sürdürüyor. Şimdi gelelim Mezopotamya'ya, bizim topraklarımıza. İran'a gidin, Afganistan'a, işte Suriye'ye, Irak'a, Suudi Arabistan'a, Kuzey Afrika'ya. Burada dinle devlet ayrılır mı? Bunun kavramını bile düşünemez. Yani bir dindar, devletten bağımsız, politik olmayan, yani toplumsal ve siyasal karşılığı olmayan bir dini hayal edemez. Bir bakın etrafınıza. Aranızda dindar olanlar vardır, doğru söylüyor hocam diyordur. Ya biraz bilgisi olanlar bunu anlar. Empati kurma yeteneği olanlar anlar. Bu zor bir şey değil. O bakımdan Mustafa Kemal Atatürk'ün laiklik konusunda iradesini koyması akıl almaz derecede ilerici bir hamledir bu toplum için. Yani biz hala anlamadık. Laikliğin ne demek olduğunu hala anlamıyoruz. Eskiden diyeceksin ki olur mu hocam, yani bir memleketin akıllısı sen misin? Şimdi bizden evvel iğne yoktu diyenler gibi olma filan diyecek bazı ileri akıllılar. Hayır, öyle demiyorum. Hani Kafka gibi diyebilirim. Abartıyorum. Çünkü anlaşılmak istiyorum. Yani bazı şeyleri biraz fazla vurguluyorum. Daha önce laiklik, şeriat isterük diyen, Kur'an okuyan, işte ne bileyim sakallı, cübbeli bir iki kişinin tutuklanması, mürteci kabul edilmesi, efendime söyleyeyim karanlık şeriatlar, tarikatlar deyince filan hala benim neslim hala bu kelimeleri böyle korku filmlerinde filan görmeye alışıktır. Şeriat geliyor, şeriat filan. Ya öyle bir propaganda yapıldı ki niye yapıldığını işte tabii şimdi daha iyi anlıyoruz. Ama neticede laiklik dindar halkın o simgeleri, o kültürü yaşatmasının şiddetle önüne geçmekti. Dolayısıyla başın kapalı mı? Annenin başında çarşaf mı var? Ne bileyim baban şalvar mı giyiyor? Başına sarık mı sarmaya çalışıyor? Suç işliyordu. Suçtu yani. Kıyafet suç. Ya da hurafelere inanmak suç. Ama bir halt edemiyorlar. Ulan Diyanet bile aslında bu anlamda şeyin askerin istediğini yapıyordu. Ya benim Hakikat ve Hurafe diye kitabım var. Ben hurafe perestliği savundum ya. Yıllar hala öyle savunurum yeri geldiğinde. Ama derdim o zaman. Ben İstanbul'da bunu savunuyorum. Ağrı'ya gitsem, ne bileyim Doğu'ya gitsem Doğu'da bunları söylemem. Hurafeler bizim masallarımız, bizim irrasyonel yanımız. Bir toplumun irrasyonelitesini yok edemezsin. Cinleri olur, işte melekleri olur, işte her ekmek tanesi içinde bir melek olur. Yağmur yağar, rahmet yağar. Lan isimlerinize bakın ya. İsim sosyolojisi diye sosyolojide bir dal var, bir alan var. Abdullah, Abdülkerim, Recep, Şaban, Ramazan, Muharrem.
Ne diyorlar? Bir toplumu dindarlaştırmak için adlarını dindarlaştır. Yani Tanrı'yı düşünmeden senin düşünemiyoruz. Ya. Adın Abdullah, Abdurrahman, Ebu Bekir, Ömer, Hasan, Hüseyin, Ali, Veli neyse hepsinin Tanrı'ya çıkıyor. Yani seni daha isminden bağlıyorlar. Bunu denediler. Daha Türkçü isimler koydular filan. Kaan, Maan, Hakan, Makan. İşte ne kadar tuttuysa. İsim sosyolojisi dediğimiz bir şey var. Yani toplumun daha adlarına bak. Batı'da da böyle. Batı'daki, Fransa'daki, Almanya'daki, İtalya'da hepsininki ya havari ismidir ya bir azizin ismidir. Stefan da diyelim, Markus, işte Peter filan. Ya isimlere bir bakın. Mary her yer Mary. İngilizlerde mesela. Michel. Bir bakın nerelerden geliyor bu. Hepsi kiliseye bağlanır sonunda. Tanrı'ya bağlanır. Kutsal kitaba bağlanır. Ya Kindi'nin adı Ebu İshak, Ebu Yusuf İshak bin Yakup el-Kindi filan. Eğer inşallah hafızam beni yanıltmıyordur. Sırf bu yüzden Yahudi olduğunu söylemişlerdir. Çünkü Ebu Yusuf'un babası e, İshak, Yakup. Yani bunlar bu kadar Yahudi peygamberin ismi bir Müslüman isminde bile yan yana gelmez. Şimdi Süleyman diyorsun, Davut diyorsun. İbranilerin tarihine, Kur'an'ın tarihine bağlanmadan kendini adını bile koyamıyorsun. Çocuğa adı koyduğunda o çocuklar otomatik olarak Tanrı'ya bağlanıyor. Şimdi Tanrı var mı yok mu? Adın ne Abdullah? Ya arkadaş bunu konuşalım. Dinin, inancın toplumsal belirlenimlerini konuşalım. Türkiye'de siyaset niye şey yapmıyor? Çıkarıyorlar. Eskiden aydın din adamı derlerdi. Şimdi isim vermeyeyim. Aslında İslam'da laiklik var. İslam barış dinidir. İslam işte inanç şeylerine dinde zorlama yoktur filan. Çocuk kandırır gibi propaganda yaptılar yıllarca. Ya ben Berlin'de milli görüşte şey diyorlardı. İlk tutamadım kendimi artık orada. Dedim ki kusura bakmayın yani bu tamamen sallıyorsunuz. Onu da Erbakan tabii meşhur etti. Hoca dedi deyince hepsi zavallı, cahil insanlar. Yani orada İmam Hatip öğretmeni falan olsa bile cahil. Dedim ki yani İslam'ın barışla ne alakası var ya? Yani bence iyi bir yöntem Almanlara karşı. Yani İslam barış dinidir. İslam demek barış demektir. Dini İslam demek barış dini demek. Ama bu yalan, bu doğru değil yani. İslam boyun eğmeden gelir, teslim olmaktan gelir. Bu barış sizin hoşunuza gidiyor, propagandaya elverişli ama doğru değil. Ya bari yalan söyledi yani kendiniz inanmayın. O kadar cihat ayetini ne yapacaksınız? Şimdi dolayısıyla din siyasetten asla ayrılmaz. Asla. Hiçbir aşamada ayrılmaz. Yani cinsel konulara girelim. Kadın erkek ilişkilerinde. Abdest ya. Yani çok özür diliyorum. Çok özür dileyerek söylüyorum. Cenabet kavramı. Abi dini tamamen yok et. Cenabet kelimesini silemezsin. Ya Karaköy Genel Evi'nin karşısındaki hamam meşhurdur. Herkes bilir onu. Yani bunun için genel evine gitmeye gerek yok. Niye? Adam genel evine gidiyor yani. İşçi, inşaat işçisi.
Parasını veriyor ve bir kadınla işte 5-10 dakika birlikte oluyor. İlk yaptığı şey ne? Genel evinden çıkar çıkmaz hemen hamama gidip yıkanıp abdest alma. Adam zina yapıyor. Ya bunu bir hocaya söyle. Zaten biraz da hocalar arasında bu konuşulur. Hocaların hafsalası bunu almaz. Yani benim söylediğim böyle bir 3-5 tane başlık vardır. Anlayamazsınız. Hurafelere karşı çıkan hocalar bunları anlayamaz. Cahil halk. Oruç Baba türbesine gidiyormuş da işte menenjitli yavrusu için ya da evde kalmış kızı için oraya adak adıyormuş filan. Bunlar Kur'an'da yok, İslam'da yok. Çocuk kandırıyorlar. Din o hurafeleriyle birlikte yani dinin irrasyonelitesini yok edemezsin. Dinin irrasyonelitesi ister istemez toplumun her tarafına sirayet etmiştir. Hristiyanlıkta da böyledir. Ya gidin en modern İtalyanlara, Fransızlara, Almanlara bir bakın ya. Neyi yok etmişlerdir Batı'da? Kilisenin siyasal gücünü elinden almışlardır. Cumhuriyet de öyle yaptı. Şeyhülislamlığı, şeriye ve evkaf vekaletini kapattı, Diyaneti kurdu. Diyorlar ki laik bir devlette e, Diyanet mi olur? Atatürk'ün elinden ancak bu kadar geliyordu. Çünkü milli mücadeleyi ulemanın desteğiyle birlikte gerçekleştirdi. Ve eldeki malzeme belliydi. Keşke şöyle bir diyanet olsaydı, gerçek bir diyanet. Bütün dinlerin temsil edildiği. Yani devletin dinlerle ilgili e, alanları yönetebileceği bir kurum olarak. Yani dinler arası diyalog filan hikayeleri çıkmıştı bir zamanlar. Devlet özellikle Doğu'da, Mezopotamya'da bazıları diyor ki bir aydın doğuyla şeyi ayırıyorsa işte artık şey ya yabancılaşmıştır falan filan. Şimdi arkadaşlar yani mimariden söz ediyorsanız ormanların olmadığı taşlık bölgelerde mesela doğuda büyük ormanlarla karşılaşamıyorsan oradaki binalar hep taştan yapılır. Doğaldır. Ahşap fazla kullanılamaz. Ama kuzeye doğru geldiğinde yağmur bol olduğu için, ormanlar, ağaç çok olduğu için taşlar pahalı olur. Tam tersine her şey ahşaba döner. Bu böyledir yani. Toplumsal yapılar da buna göre şekillenir. İnançlar buna göre şekillenir. Yani İspanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın Katolik, e, İskandinav ülkelerinin, İngiltere filan dahil bunların Protestan olması, Anglikan olması tesadüf mü? Bütün Rusya'nın Ortodoks olması tesadüf mü? Değil. Yani bunu belki bir gün açıklarım size. Niye bunlar Katolik, onlar niye Protestan, onlar niye Ortodoks? Ermeniler niye Gregoryan? Yani bunların toplumsal ve tarihsel nedenleri var. Biraz yakından bakmanız lazım. Yani mikroskop kullanmanıza gerek yok. Hatta pertavsıza bile. Biraz başınızı eğin, biraz yakından bakın. Yani teleskopla da göremezsiniz. Sadece şöyle biraz yaklaşın. O bakımdan doğuda derken böyle kendi topraklarını, kendi ait olduğu e, kültür havzasını küçümseyen, şimdi keçi sakallıyız bir de pipom olsa bir de papyon taksam filan tam Bizanslı Tekfur'un şeyleri gibi olacağım. Benim öyle bir şeyim vardı yorumum. Keçi sakal niye bizde kötü adam Yeşilçam
Niye hep şeyi, yani keçi sakal bizde sevilmez. Arapların bile, Suudlular bile keçi sakal takal şey yaparlar, bırakırlar. Sonra farkına varmıştım. Yani bir yerde okumadım onu ama e, hiç tereddüt etmem doğru olduğunda. Kara Murat işte Battal Gazi filmlerinde filan işte bir şey vardır. Prenses. Onu bizim Battal Gazi ya da şey ona yürüyecektir muhtemelen. Kara Murat. Türk'ün gücünü gösterecek ya. Fakat kralı öldürüp prensese el koymak isteyen kötü bir vezir vardır orada. Mutlaka keçi sakallıdır. O kadar işlemiş ki Bizanslı ve keçi sakal şeyi. Bizde keçi sakal şeye yani gavur demiyorlar ama pek de öyle sıcak bakmazlar. Bir de kravata alıştı mesela halk. Ama papyona e, alışmadı. Sigaraya alışmıştır. Kendi de içer ama pipoya alışmadı. Yani şey pişti oynar, tavla oynar ama satranca alışmadı. Biriç oynamayı bilmez. Ya şey bile bizde doğru dürüst gelişmiyor işte. Bir iki tane yetenekli adam paranteze alırsan bilardo. Bu ulusal yeteneksizliğimizden filan kaynaklanmıyor. Sınıfsal, ekonomik sorunlardan dolayı. Yani bizde tenis turnuvaları yok. Sörf yok. Kayak yok. Yani vardır tabii muhakkak bir sembolik düzeyde ama yani toplumsal yaygınlığı yok. Yani şöyle sorayım, Erzurum'da çok büyük bir kayak merkezi var. Yani kaç Erzurumlu orada kayıyordur? Bursa'da yıllarca şimdi artık kar düşmüyor filan bir takım sorunlar var. Uludağ'da Bursalılar Uludağ'a çıkar mıydı yani kayak yapmak için? Filan yani dört tarafımız, üç tarafımız denizlerle çevrili. Bizdeki yüzme kültürünün ortaya çıkışını bir düşünün. Ne kadar yıl sürdü. Şimdi dolayısıyla doğuda ben hep Mezopotamya diyorum ki en azından şöyle bir 5-6 binlik bir vizyonu devreye sokayım diye. Mezopotamya'da din devletten ayrılmaz. Bakın ben geçen hafta, geçen pazar e, muhalefet lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, eğer seçilirse Cumhurbaşkanı olacak kişi hakkında Aleviyim dediği için yani bunu bu şekilde dedirtenler utansın anlamında bir konuşma yaptım. 2023 Nisan'ı 2023. Yani karşılar ben Sünniyim, ben Sünniyim, sen de Alevi olduğunu açıkla filan diye. Onlarca miting konuşması var. Ya bir insan inancını açıklayamıyor ya. Ve biz yani bu seçimde bile din unsuru e, ister istemez etkili olacak. Şimdi bakın bir düşünelim. Yani sadece gözlem olarak söylüyorum. Mesela sorayım yazın oraya ben de bakayım. AK Parti e, dindarların partisi midir değil midir? Yani dinci bir parti midir tabiri hoş olmaz. Ama muhafazakar tabiri Amerika'dan sipariş geldi o. Yani politik bir muhafazakarlık Türkiye'de olmaz. Türkiye'de muhafazakar kelimesi
eee, toplumsal bir terimdir. Siyasal bir terim değildir. Bizde muhafazakar parti olmaz. Tamamen Amerikan modeline göre AK Parti'nin kuruluş aşamasında getirildi o Türkiye'ye. Yani tam böyle enjekte edildi. Ben bir sürü anım var, anlatabilirim. İletişim yayınları bile durup dururken muhafazakarlık diye bir cilt çıkarttı. Yani hepsi bu iktidara o dönemde bile bile tabii ben sadece bir problem var, bir hazırlık var ama onların bütün şeylerini göremiyordum doğal olarak. Ama yani bir sürü Amerikalı benimle röportaj yapmak istiyordu. Muhafazakarlık üstüne. Hatta iletişimden bana gelen teklif Mehmet Akif'i yazma madde olarak bir teklifte bulundular. O cildin başındaki hıyarın bir tanesi. Kızdığım biri o yüzden hıyar diyorum. Yani seçilmiş biri demek istiyorum. Bir muhafazakar şair olarak Mehmet Akif, ben o zaman Mehmet Akif hakkında kitap yayınlamışım. Mehmet Akif'i benim yazmamı benden istiyorlar. Muhafazakar şair olarak. O laf mı dedim, o ne ya? İslamcı şair diye bir tabir var. İslamcı şairin romanı diye işte 50'li yıllarda yazılmış kitap var. Yani nereden çıktı muhafazakar şair? Böyle onlarca e, kişisel tanıklığım var. E, AK Parti dindarların partisidir değil mi? İslamcı bir partidir. Peki Hüdapar? Şimdi ittifakta Hüdapar da var. Bakın bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Şimdi Cumhur İttifakı'na bakıyoruz. Bak ben bile ne laflar ediyorum. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Bunlar eskiden telaffuz bile edemiyordum. Cumhur İttifakı'nda AK Parti dışında MHP'yi bir kenara koyun. O bile Türkçü ve İslamcı. Sırf Türkçü değil. Türk İslamcı. Bak %50, MHP bile %50. 51 ne derseniz deyin. Hüdapar ve Refah Partisi. Bakın Cumhur İttifakı'ndaki dindar diyelim, dinci demiyoruz. Dindar unsurlara bakalım. AK Parti dindar. Hüdapar dindar. Renkleri farklı. Refah Partisi Erbakan'ın oğlu bile oraya geldi. Şimdi bir şey diyeceğim ayıp olacak. Fakat yani rahmetli Erbakan'ın ruhu muazzep oluyordur zannediyorum. Zannediyorum, bilmiyorum. Belki de olmuyordur. Ama şu anki iktidarın başındakiler için ölmeden evvel yaptığı konuşmalar, taktik konuşmalar değilse, samimi kanaatleri ise oğlunun orada yer almasına yer almamalıydı yani öyle söyleyeyim. Şimdi bakın Cumhur İttifakı'nda uzattım lafı çok özür diliyorum. Bana bir sürü şey çağrıştırıyor da beni yavaşlatıyor. Hüdapar, ittifaka bakın arkadaş. Hüdapar, Refah Partisi, Refah değil mi? Yanlış söylemiyorum. Erbakan'ın oğlunun partisi Refah Partisi olması lazım. Yeniden Refah mı ne öyle bir şey. Tabii Saadet Partisi Temel Bey'in. Yeniden Refah. Yeniden Refah, Hüdapar, AK Parti, %50 de MHP. Türk İslamcı bir parti olarak. Şimdi gelelim muhalefete, Millet Cephesine. Davutoğlu, Babacan, Saadet Partisi.
Ya diğerlerini hatırlamıyorum yani. Kastem değil ama aklıma gelmiyor. Ee, Babacan bence daha liberal, daha sağlıklı, daha yeni denebilecek, farklı denebilecek bir dil kurmaya çalışıyorlar. Nedenlerini biliyorum. Yani bu 20 yıldan ders almış gibi e, görünüyor. E, içerik olarak değil ama biçim olarak. Davutoğlu'nda hiçbir değişme yok. Sadece şey kişisel bir ayrım var. Saadet Partisi en otantik partilerden bir tanesidir. Hakikaten e, gösterdiği çizgi bence Erbakan'ın ruhuna oğlu değil, Temel Bey daha sadık. O, yani bu ülkenin dindar insanlarının politik olarak haklarını korumaya çalışan, onları temsil etmeye çalışan bir parti. Bunlar kitle partisi değil. Renkler, siyasetin e, farklı mozaik renkleri. Aşure diyemiyorum. Çok hürmet ettiğim bir isim vardır. Metin Bobaroğlu. O mozaik kelimesini fevkalade e, rahatsız edici bulur. Aşure kelimesini seçerdi. Mozaik yapıştırılır yan yana. Her şeyi birbirine yapıştırabilirsin. Biz bir mozaik değiliz. Ama aşure de öyle değil. Hepsi aynı kazanın içinde pişer. Bu halkı yani Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Alevisi, Sünnisi filan bir kazanın içerisinde aşure kazanı ki aşurenin biliyorsunuz simgesel değeri çok yüksektir. O yüzden biz mozaik değiliz. Biz bir aşureyiz. En azından olmalıyız. Tam pişmemişiz demek ki. Daha çiğiz ki nohutun nohutluğu sırıtıyor. Üzümün üzümlüğü sırıtıyor. Onların hepsi en sevdiğim şeydir yemeklerde. Birbirleriyle iletişime geçtiğinde hepsi kendi karakterinden bir kısmını feda eder. Yani domates öyle o bildiğiniz domates değildir artık. Fasulye bildiğiniz fasulye değildir. Barbunya aynı barbunya değildir. Biraz yumuşamıştır, biraz şey yapmıştır. Fasulyeliğinde hafif bir şey vardır. Ama yine fasulye onu tanırsınız o fasulye. O havuç, o patates, o üzüm filan dersiniz. Aşurede karakterini kişisel, yerel karakterini kaybetmezsin. Ama toplumla diğerleriyle birleştiğinde biraz fedakarlık yaparsın. Ben bile tek başıma konuşsam belki daha öfkeli konuşacağım. Hatta söveceğim, edeceğim filan. Hiç görmek istemezsiniz. Ama burada sizle kaynaşıyorum. Niye? Çünkü konuşuyorum. Karşımda beni dinleyen insanlar var. Onların kutsalları, değerleri var. Bir kısmı dinsiz, bir kısmı dindar filan. Şimdi dinsize buradan çaksan dindarı mutlu olur ama e, dindar olmayanı üzülür. Dindara biraz laf e, çaksan bu sefer e, dindar insanlar üzülür. Ben ne yapıyorum? Uslubumda ve eleştirilerimde biraz kendim olmaktan vazgeçiyorum.
Çünkü karşınıza pijamamla oturmuyorum. Bakın kazak giyiyorum. Gündelik gözlüğümü takmıyorum. Niye? Madem karşı karşıya geldik, ben de biraz kendime çeki düzen vermek istiyorum. Ya toplumsallık, toplumsal birleşme böyle olur. Kaynaşma böyle olur. Aşure böyle olur. Karakterimizi yani ateşi çok kaynatırsan aşurede helmeleşir. Yani mesela fasulye, kuru fasulye ben iyi yaparım. Eşim ama şey diyor, hep yaparım yaparım diyorsun. Hiç ses var, görüntü yok diyor. Ama inançlıyım. Sonunda kanıtlayacağım bu iddiamın boş olmadığını. Ama en azından bilgi olarak izninizle söyleyeyim. Bak bir dakika. Hocam siz de mi siyasi çözümlemeye karar verdiniz? Onu anlamadım. Hocanın bu diline alışacağım. Tabii ben şimdi böyle şey ermiş dede, yaşlı bilge dede pozlarında böyle şey hoşgörülü, her tarafı kucaklayan falan görünüyorum. Neden? Çünkü inançlar karşısında böyleyim. Düşünceler karşısında böyle değilim. Yani bir insanın aptallığı inançlarından dolayı olmaz. İnançlı bir insana aptallık kelimesini yakıştırmam. Asla. Aptallık düşünme iddiasında olana yakıştırır. O yüzden dindarlar düşünür pozuna girdiklerinde aptallaşırlar. Yoksa bir cami cemaat, ihtiyar bir teyzeyi düşünün. Babaannenizi, dedenizi düşünün. Namaz kılıyor, oruç tutuyor. Yani inançlarının tamamı yanlış olsa ne lazım gelir? Otantik ama. Sahici yani. O inanç. Sana mı hesap verecek? Hepimizin irrasyonelite ihtiyacımız vardı. Modernlerin bile. İrrasyonelite olmasaydı yani duygular yaşamda kalamazdık. Sadece bu neye manidir? İyi yaşama manidir. İyi yaşam için ussallık gerekir. Niye devlette inanç olmamalı? Devlet kurulurken zaten bütün devletler inanç üzerine kurulur. Yani bir efsane üzerine kurulur. Bir hurafe üzerine kurulur. Bütün devletler. Köken mitleri diye bir mesele vardır. Köken mitleri. Romalılar. Romulus'tan geldi işte kurt şey yaptı, memzirdi filan. İşte bizde bozkurt, ötekisinde ayı, ötekisinde bilmem ne, kartal filan. Tamam irrasyonel. Yani aynı aşk gibi evliliklerin temeli tamamen irrasyoneldir. Sahici evlilikler için söylüyorum. Ama sonrası aşkla gitmez bir evlilik. Yani bir adamın e, karısıyla olan ilişkisi aşkı taşımaz. Yani hiç bunu göremezsiniz. Şeyler hariç, istisnai efsaneler filan hariç. Niye? Ya evlilik yani 40 yıllık şey aşk olmaz. Taşınamaz. Ya aşk nedir biraz bilen bunu bilir. Evlilikte akıl devreye girmeli, iş bölümü devreye girmeli, fedakarlıklar devreye girmeli. Akrabalar var, bayram ziyaretleri var. Küçüklerin ellerimizi öptürüyoruz, büyüklerin ellerinden öpüyoruz filan. Böyle aşık mı olur ya? Mecnun diyor ki Leyla hadi diyor şeye gidiyoruz teyzem oğullarına bayram ziyareti olarak. Cenazesi var, bayramı var, bilmem nesi var. Böyle aşk mı olur ya? Adam aşık olsa aşkı çözülür vallahi. O yüzden ne yapacaksınız? Hemen biraz akıl kullanarak
o kurumun sürekliliğini sağlayacaksınız. Devlet de böyledir. Tamamen aşkla, efsaneyle, hurafeyle kurulur. Hiçbir mantıksal temelinin olması gerekmez. O yüzden mesela Doğu daha irrasyonel olduğu için bir takım nedenlerden dolayı Doğu'da daha çok devlet kurulmuştur. Ama hiçbirinin sürmesi için gerekli nedenler yoktur. Yani Doğu'da devleti uzun süreli kılabilecek rasyonelite çok zor ortaya çıkar. O yüzden rahip krallar işte büyücülerle de anlaşırlar ve despotik rejimlerdir. Kaçınılmaz olarak. Halk yönetilmesi gereken kölelerdir. Sefildir. Zavallıdır halk. Ben halkım filan diyecek. Suudi Arabistan'da biri krala diyecek ki ben kimim biliyor musun? Hayal bile edemezsiniz. Olmaz. Mezopotamya'da olmaz. O yüzden akıl kuruluş aşamasından sonra ortaya çıkar. Sürekliliği sağlamak için. Yaşamda da öyle. Yaşamda kalmak, yaşama tutunmak tamamen irrasyoneldir. Yani bunu bütün ayrıntılarıyla tartışmaya hazırım. Hayatta kaldım. Yani bir adamın depresyondan rasyonel olarak çıkma imkanı yok. Travmalar rasyonel olarak sona ermez. Böyle bir şey olmaz. Başka bir irrasyonel aşı yapmanız lazım. Hafif topladı kendini. Nekahat dönemi geçti. Hemen o zaman rasyonel olarak artık çalışmaya başlamanız lazım. Artık şunu yapmanız lazım filan olur. Dolayısıyla Türkiye'de toplumsal ve siyasal kelimelerinin ayrılmazlığı nedeniyle din toplumsal bir kurum olarak aynı zamanda siyasal bir kurumdur. Bütün gelenekleriyle. Allah'tan güçlü bir kilisesi yok. Diyanet bir cami gibi değil, bir mescit gibi kurulmuştur. Bir dernek ağırlığındadır. Ve siyasal olarak zorunlu görülmüştür. Devletin bu işleri boş bırakmaması bakımından. Dolayısıyla Diyanet'in laiklikle olan ilişkisindeki eleştirileri yıllardır bilirim. İslamcılar da eleştirir, öteki tarafta Kemalistler de eleştirir. İçeriksel değil, biçimsel bir kusurdur. İçerik tümüyle doğrudur ama biçimsel olarak kusurdur. Yani o kusur biçimsel bir kusurdur. Değiştirilebilir mi, edilebilir mi bunu zaman gösterecek. Şimdi diyeceksiniz ki hocam, vallahi derlerdi sizin için çok konuştunuz. Fakat felsefeye hiç gelmediniz. Aslında geldim. Hatta yeterince de konuştum. Ama bazı genç arkadaşlarım böyle diyor ki daha böyle tam adını koy, tam söyle diyorlar. Şu anda bir de saate bakayım ben. Evet, fena gitmemişiz ya, o kadar değil. Şimdi felsefeyle akılları sıra beni övüyorlar. Hocam sen artık şey yapmayan siyaset filan diyorlar. Yani ilk büyük filozofumuz siyaset kurbanı ya. Sokrates. En azından yazanlar içerisindeki en büyük filozof Platon. Politiyası var ya. İşte Batılılar Republika diye çevirdiler. Biz devlet diye çevirdik. Ya Platon'un devlet diye, yasalar diye kitabı var. Felsefe nedir? Felsefe değişmeyenin bilgisidir. Değişenlerin bilgisini, siyaset yapma ya da gazeteci olma, değişenlerin bilgisini elde etmedir. Gazetecilere bakın ne anlatıyorlar size? Televizyoncular filan.
Bugün Kılıçdaroğlu ne dedi? Sayın Erdoğan ne dedi? İşte filan ne dedi? Nerede bomba patladı? Nerede yağmur yağdı? Kar şey yaptı filan. Kim kimle bilmem ne yaptı. 3 gün sonra hiçbirini hatırlamıyorsunuz bile. Gündem sürekli değişiyor. Gazetecinin bilgisini değerli kılan nedir? Değişenin bilgisi olmasıdır. Bu kadar. Bugündür yani. Yarın hiçbir işe yaramaz. Hani deprem bölgesinden bilgi ihtiyacı alıyor musunuz? Yani bilgi geliyor mu? Medya bize deprem bölgesinden bilgi veriyor mu? Yani Urfa'da ne oldu? Hatay'da ne oldu? Ne oluyor şu anda? Çadırlar, konteynerler, çadırların sayısı, hala çadırsız olanlar var mı? Tamam, iyi yemek yiyorlarmış ama yağmur yağdığında ne oluyor? Normal evlere ne zaman geçecekler? Psikolojik tedavi görenler, hastanedekiler, sakat kalanlar, paraya ihtiyacı olanlar, desteğe ihtiyacı olanlar, üniversite öğrencileri. Hiç konuşuluyor mu? Ben mi duymuyorum yoksa? Gündemden kalktı. Yani 150 bin, 200 bin insan hayatını kaybetti. Resmi olmayan verilere göre en az. Seçime de giriyoruz. Gündemden kalktı. Cılız haberler. Çok yoğun geçirdik. İnsan böyle işte. Her şeyi bastırır. Gazetecinin yapmaya çalıştığı şey size bugün, yani dünün haberini vermektir. Dün ne oldu? Bugün, hele şimdi artık dün de değil. Bugünün haberi. Sabahleyin ne olduğunu bize söylemesi lazım. Matbaaya gidecek, ertesi gün basılacak. O bile kalmadı. Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Biz 5 dakika sonra, 10 dakika sonra duymak zorundayız. Bir yerde bir kavga çıktı, bir şey oldu. 3 dakika sonra her yerde, üstelik görüntüleriyle, bir sel felaket oldu. Bir şey oldu, Allah korusun. Bu kadar. Sonra yarın unutulur. Sel felaketi oldu işte Urfa'da. Bak, ben size söyleyeyim, 3 ay sonra, 6 ay sonra filan hatırlatacaklar. O zaman bile hangisiydi ya, ne zaman ya, deprem değil miydi ya filan diyeceksiniz. Ya işte 3 kişi öldü, 15 kişi öldü filan yani. Peki felsefe? Felsefe asla değişmeyecek olan, hep aynı kalanın bilgisidir. Böyle bir bilgi var mı? Bilinecek, bilinmesi gereken, hiç değişmeyen, devinimden uzak şeyler var mı? Felsefe bunun arayışındadır. Kavramın bilgisidir, idenin bilgisidir. Yasalar böyledir mesela. Toplumsal yasalar ya da hukuki yasaları kastetmiyorum. Doğal yasaların bilgisi. O bilgi bile değişiyor. Doğa değiştiği için değil. Doğaya bakış açımız değiştikçe o yasaları yorumlama, okuma, geliştirme ve onu bir teknolojiye dönüştürme biçimi de değişiyor. Felsefe değişmeyenin bilgisine sahiptir. O zaman siyaset daima değişenin. Hani Demirel'in ünlü sözü. Yani siyasette bir gün çok uzun bir gündür. Çok uzun bir zamandır bir gün. Her şey değişir. Her şey. Peki o zaman bir felsefecinin siyasetle işi ne olabilir? Siyaset dedim ya, siyasal olanla toplumsal olan değişmez. Aynı şeydir. Yani biz birine işte siyaset diyor. Batılılar da ne yapacağını bilmiyor bu konuda. Sosyoloji diyoruz mesela. Bunu toplum bilgisi, toplum bilim diye çeviriyoruz. Sosyolojiyi. Ötekisine siyaset bilim, politika.
diye ayırmak ihtiyacı hissediyoruz. Toplumsal olan, şimdi siyasal olan yönetimin ve yönetilenlerin bilgisi olarak artık tanımlanıyor. Devletin bilgisi yani. Siyaset onunla uğraşıyor. Politika deyince yönetici sınıf akla gelir. Sosyoloji deyince toplum, yönetilen sınıf akla gelir. Oysa bu suni, yapay bir ayrım. Yönetenle yönetileni birbirinden zihnen bile ayıramazsınız. Çünkü yönetilen olmadıkça yöneten olmaz. Yönettiği biri olmayan bir yönetici olmaz. Yöneticisi olmaksızın yönetilen biri de tasavvur edilemez. İkisi bir arada olmak zorunda ve ikisinin bilgisi aynı bilgidir. Ama çağımız uzmanlaşma iş bölümü çağı, daha böyle küçük 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 dilimlere ayırarak bilgi alanlarını sınıflandırıyoruz. Peki felsefenin bu alanda söyleyecek nesi var? Bilim buralara çok giremiyor. Yani siyaset bilim, toplum bilim diyorlar da oradaki bilim bile bir takım istatistikler, bir takım genel kanıların ötesine gitmiyor. O yüzden garip bir şekilde siyaset ve sosyoloji hala felsefenin patronajını kabul ediyormuş gibi görünüyorlar. İyi felsefeciler de bunlarla, bu alanlarla ilgili olandır. Özellikle 19. yüzyıldan sonra, Marx'tan sonra bu biraz da böyle olmuştur. Doğal olarak. Ya Marksizm burada birçok şeyi değiştirmiştir. Felsefe siyasette ve toplumda değişmez olanları bulmak ister. Mesela erdemler değişir mi? Ahlak değişir. Ahlak değişiyorsa erdemler değişir mi? Toplumsal ilişkilerde değişmeyen ne var? Devlet yönetiminde, yani yöneticiler açısından bakarsak, yönetilenler açısından bakarsak, hukukta değişmeyen ne var? Suç ve ceza. Ekonomide değişmeyen neler var? Dolar bugün düşüyor, yarın çıkıyor filan falan. Bugün borsa yükseliyor, ertesi gün mahvoluyor. Yani bir sürü devinim var yani. Devinimin olduğu yerde değişim vardır. Peki değişmezlik nerede? Felsefe siyasetle, felsefenin ilişkisi siyaset yapmak anlamında değildir. O da 19. yüzyıl. İşte örnek veririm, bazı Marksist arkadaşlar bozuluyorlar. Filozoflar dünyayı anlamaya, yorumlamaya çalıştılar ama yapılması gereken şey dünyayı anlamak, yorumlamak değil, değiştirmektir. Feuerbach üzerine tezler, 11. tez. Şimdi doğru nasıl tevil edilirse edilsin, Marksist müfessirler bunu nasıl yorumlarsa yorumlasın, doğru filozoflar dünyayı anlamaya, yorumlamaya çalışırlar. Değiştirmeye çalışmazlar. Çünkü değişmezin bilgisi ne felsefe ulaştığında, yani bir filozof değişmez olanın bilgisini edindiğinde değişmez olanın değişebileceğini ummaz. Bu ahmaklık olur. Dolayısıyla toplumda toplumsal olan, siyasal olan da değişenler olduğu gibi değişmeyenler de vardır. Mesela ihanet değişir mi? Siyasette ihanet. İhanetin biçimleri değişebilir. Bir sürü ihanet etme biçimi tasavvur edilebilir. Ama ihanet kaçınılmaz olarak vardır. Niye? Çünkü dostluğun olduğu yerde ihanet olur.
Dostluk olması ihanet olmaz. Yani omuz omuza vermek. Kimler ihanet eder? Yoldaşlar. Aynı yolda omuz omuza dost olanlar birbirlerine ihanet eder. Sadakat varsa, sadakat nedir? Arkadaşlık, yoldaşlık demektir sadakat. Arkadaşlık varsa, yoldaşlık varsa kaçınılmaz olarak ihanet var demek. İhaneti tasavvur edebilmemiz için yoldaşlığı tasavvur, dostluğu tasavvur etmemiz lazım. Dostluğu tasavvur edebilmemiz için ihaneti tasavvur etmemiz lazım. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Bunlar izafet kategorisinin altındadır. Kaçınılmaz olarak. Baba varsa oğul da vardır. Baba olup da oğulun olmaması düşünülemez. Oğul varsa zorunlu olarak bir baba da vardır. Dolayısıyla babayı düşünmeden oğlu, oğlu düşünmeden babayı düşünemeyiz. Zihinsel bir yasadan söz ediyorum size. Kaçınılmaz olarak. O yüzden felsefe daima değişmez olana yöneldiği için siyasette ve hatta e, ahlakta hep aynı kalanı, hiç değişmeden aynı kalanın peşine düşmüştür. Dolayısıyla felsefecinin siyasetle olan ilişkisi siyaset yapmaktan çok siyaseti düşünmektir. Ama iki tane isim vereceğim size. Bir tanesi İbn Haldun. İbn Haldun şöyle bir başlık atmıştır mukaddimesinde. Siyasetten en az anlayan sınıf ulema sınıfıdır diye. Motamot neredeyse böyle bir başlığı vardır. Niçin böyle olsun? Niçin ulema, alimler siyasetten en az anlayan sınıf olsun? İbn Haldun'un analizi şu. Ve büyük ölçüde doğru. Kısmen bir haksızlık içermekle birlikte. Diyor ki eğer siyasette analiz mi yapmak istiyorsunuz? Sokaktan vatandaşa sorun diyor. En doğru analizi vatandaş yapar diyor. En cahil olanlar diyor. Hakikaten de öyle. Okuma, bilme, düşünme yeteneği yani eğitimli olma vasfı yükseldikçe saçmalamaya başlayacaktır der. Hakikaten de biraz öyledir. Çünkü aynı şeyleri Spinoza da söyleyecektir. Kelimesi kelimesine neredeyse aynı şeyleri. İbn Haldun diyor ki ulema sürekli kavramlarla külli ikinci dereceden tümel kavramlarla iş gördüğü için yani zihni sürekli ikinci dereceden kavramlar kullanıyor. Birinci bile değil. Ne kastediyorum? Ali Veli bakın bunlar tikeldir. Bu insandır yani. İnsan değildir. Ali Veli, Ayşe Fatma bu insandır. Ve tikel dolayısıyla tekildir. Ama insan, bak insan yok. İnsan bir tür adı. Bütün fertleri, bireyleri içine alan bir tür adı. Ve tümel. Dolayısıyla Ali Veli'yi düşünmez akıl. İnsanı düşünür. Bu insanı düşünmez. Bu insanla kim uğraşır? İşte gazetecilerden, televizyonculardan örnek verdim. Güncel olanla uğraşır. Yani bugün filan beyanat verdi, filan şu oldu. Hep bak budur. Yani burada ve şimdi olandır.
Ama insan üzerine konuşalım deyince kim insan? Bak tümel. Burayla görüyorsan görüyorsun. Burayla göremezsin. Burayla yani bu gözle bu insanı görebilirsin. Burayla insanı görürsün. İbn Haldun diyor ki ulema insan bile değil. Yani insan kavramı tümeli olarak birinci dereceden makulleri değil, ikinci dereceden makulleri düşünür. İnsan bir türdür dediğinde insan kavramı birinci dereceden, tür kavramı ikinci dereceden akledilebilir olandır. Örnek verelim insanlık. Bak bu insan, insanlık. Ulema aldığı eğitim nedeniyle diyor hep insanlık kavramını düşünür diyor. Tabii ki biraz en fazla ineceği yer insandır. O da bir tümel. Ama biraz daha az soyut. Çünkü insanlığın unsurları yok. Bireyleri yok. Ama insanın bireyleri var. Ali Veli. Şimdi siyasetse diyor Ali Veli ile yapılır. Ulemanın bildiğini Ali Veli'yi bilmez ulema. Ulema bu insanı bilir. İnsanlığı bilir. Bu insanı bilmez. O yüzden ulemanın siyasal olgular hakkındaki yorumlarını asla itibar etmeyin der. Uzun uzun yazar. Açın okuyun. Spinoza da aynısını yapar. Girişte der ki felsefecilerin siyasal yorumlarını ciddiye almayın. Almıyorum der yani. Özetle söylüyorum kabaca. Esnemeye başladık. Sizin haliniz benden beterdir muhtemelen. Siyaset hakkında Platon'u kastediyor. Aristoteles'i kastediyor. Siyaset hakkında filozofların değil, devlet adamlarının diyor düşüncelerini ciddiye almak gerekir. Kimi kastediyor? Machiavelli. Hakikaten böyledir. Siyaset üzerine mi düşünmek istiyorsanız? Platon okuyarak bunu beceremezsiniz. Aristoteles biraz realisttir. Bence Aristoteles'i biraz dışarıda tutmak lazım. Ama Machiavelli deyince değil mi? Akan su durur. İbn Haldun gibi Spinoza'da filozofların siyasal alandaki yapıtları ve görüşlerinin ütopik olduğunu söyler. Aslında yaptığı eleştirinin özü şudur. Felsefe olması gerekeni söyler. Mesela adil olmalı, erdemli olmalı, çalmamalı, çırpmamalı, biraz şefkatli olmalı, kibar olmalı, olmalı. Olması gerekir. Olsa iyi olur. Ama siyasette böyle bir şey olur mu ya? Siyasette olan olgunun kendisidir belirleyici olan. Devlet adamı neye bakar? Olguya bakar. Kriz mi yönetecek? Problem mi var? Savaşa mı karar verecekler? Şimdi seçim moralinizi bozmayayım ama geçen bir yorumcu birinde dinledim. Şimdi hatırlamıyorum kim olduğunu. Zeynep Hanım'a teşekkür edeyim. Cin gibi açık gözlerimiz diyor. Çok zarifsiniz. Sağ olun. Muhabbet böyledir. Muhabbet kusurları örter. Eğer birine sevginiz, saygınız varsa en katlanılmaz kusurlarında bile öyle deme. Evet biraz yavaş konuşuyor ama biz anlayalım diye konuşuyor. İşte biraz bilmem ne konuşuyor ama filan. Ya küfürlü konuşuyor evet ama filan. Sevdiklerimizin kusurunu örteriz. Bir saate bir daha bakayım izninizle.
çaktırmadan bakamıyorum. Çünkü saatimi orada, buradakini de göremiyorum. Yani gözlüğümü çıkarıp yakından bakmam lazım. 12'yi geçmişiz ama toparlıyorum artık, siz de şey yapmayın diye. Dolayısıyla siyaset olanı ciddiye alır. Olması gerekeni değil. Siyasette olması gereken hiçbir şey yoktur. O yüzden yöneticiler asla kendilerini böyle bağlamazlar. Bana sorsalar, ben böyle bu taraklarda bezim yok ama siyasal bir siyasetçinin şeyi olsaydım, danışmanı olsaydım, Machiavelli'nin şu sözünü telaffuz etmeden kendi aleyhime çalışıyorum şu anda. Hiçbir siyasetçiye akıl veremezdim. Namus olmanız gerekmez beyefendi. Ama namuslu görünmelisiniz. Hıyarın biri olabilirsiniz. Hiç mahsuru yok. Zaten öylesiniz. Ama hıyar gibi görünmemelisiniz. Siyasetin bütün sırrı budur. O yüzden Machiavelli'ye çok haksızlık yapılmıştır. Ve aslında modern siyaset bilimin babalarındandır. Çok sıkı bir kafadır. Sadece insanlara duymak istemedikleriyle yüzleştirmiştir. Ama hakikaten siyaset üzerine düşünmek istiyorsanız bana sorsalar Platon mu Machiavelli mi deseler hiç tereddüt etmem, Machiavelli derim. Çünkü olması gereken umurunda değil. Olana bakıyor. Ben o yüzden hep şey derim. Böyle fazla uçtuğum zamanlar böyle bazı konular beni heyecanlandırıyor filan. Çok bulutların üstüne fazla çıktığımda İngiliz felsefesiyle ilgilenirim. John Locke, David Hume vesaire, Adam Smith. Bacon hatta. Bacon biraz düşük kalibredir ama bana göre çok fazla düşüktür. Bütün zekasının büyüklüğüne rağmen içinde bulunduğu panteonda şey değildir. Bunların çünkü İngilizler çok gerçekçidir. Yalın, sade, hiçbir anlam yüklemeden bakarlar. Olması gereken diye bir şey yoktur. Olan vardır. Ahlak mesela olması gerekendir. Hukuk olması gerekendir. Bu ne demektir? Olması gereken olmayandır yani. Ama olsa iyi olur. Şimdi ben size desem ki ya bu seçimlerde muhalefetin öyle kolay kolay gelmeyecek. Herhalde iktidar yerini koruyacak desem. İktidarın da gitmesini isteyenler eğer izliyor iseler beni, bilmiyorum tabii kim ne için, ne derler? Ya hocam ne alakası var? Bütün anketler şöyle çıkıyor, böyle yapıyor. Zaten bu iktidar bitti, mahvoldular filan. Hatta zannediyorum dün mü evvelsi gün mü ne Cumhurbaşkanı röportajda hastalanmış mı bir şey olmuş galiba. Yayınımı kesmişler. Tam izleyemedim ama bazıları buradan umutlanıyor olabilir. Her seçimde oluyor bu. Tayyip Bey hastalandı. Tamam bir şey var. Zaten bakışları da iyi değil filan. Şimdi ben de e, dedim ki ya iktidarın gidiyor olmasını temenni etmek başka. Yani gitmesi gerekir. İktidarın gitmesi gerekir. Olması gerekir. Ama yok yani. Gitmesi gerekir. Bu bir beklenti, bir temenni. Tam bir wishful thinking değil ama
Hüsnü kuruntu değil ama yani nihayetinde bir beklenti. Felsefenin siyasetle ilişkisi başarısı olan, kötü olanın gitmesi, iyi olanın gelmesi ya da iyi olanın kalması ve sürmesi. Ya burada değişmezi bulmaktır yani. Çok kaba anlatıyorum ama söyleşi çerçevesinde. Şimdi mesela benim öyle bir talebem var. Çok severim. Sürekli gaza geliyor. Eskiden beri. Bana tamam hocam şimdi gidiyorlar şöyle böyle filan diyor. Bakıyorum diyorum ki bence öyle değil. Niye hocam işte istatistikler filan şunu yayınladı bunu yayınladı falan. Diyorum ya uluslararası bir kıpırtı görmüyorum ben. Yani uluslararası camiada gidişiyle ilgili bir hazırlık, bir duyarlılık falan filan çok göze çarpmıyor. Avrupa'da var biraz işte. Almanlar biraz zannediyorum istemiyorlar. İktidarın değişmesini istiyorlar filan. Ama büyük oyuncularda çok büyük bir hareket yok. Dolayısıyla bu yani Türkiye'de iç politika asla iç dinamiklerle açıklanamaz. Asla. Yani filan milletvekili filan kadınla basıldı. Filan milletvekili işte bilmem ne yaptı falan bakan bu olur tamam. Ama siyasetin ana izleyi, ana aksı asla iç dinamiklerle açıklanamaz. Hiçbir iç dinamik Türkiye'de iktidarı değişmesini sağlayamaz. Eğer dışarıdan perçinlenmişse yani uluslararası güçlerin ihtiyacı varsa iktidarın, hükümetin neyse devam etmesine hükümet devam eder. Gitmesine ihtiyacı varsa gider. Hiç mi iç dinamikler burada rol oynamaz? Yani bu kadar mı hocam? Çok komplocu değil misiniz? Doğru, komplocu bu yorum. Ama nasıl söylüyorum? Diyorum ya abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum. İç dinamikler zaten bu dış dinamiklere uygun hale gelir o zaman. Yani zaten benim de istediğim bu dersin. Yani başkaları istiyor sen onun peşinden gittiğini düşünmezsin. Tam ben de bunu istiyordum bak gökten düştü dersin. AK Parti'nin gelişi öyle oldu. Yani beni fazla konuşturmayın ama yani neticede e, o ihtiyaç yaratılır. O beklenti yaratılır. Sen de istersin. Bakın mesela ben yine yaşlı bir adam olarak kendi gençliğimden kopamadığım psikolojik, travmatik gençliğimden örnek vereyim. 12 Eylül'de öyle kan akıyordu ki. Aman ya Rabbi. Allah yani bu ülkeye yaşatmasın böyle bir şey bir daha. Her gün 30-40 yer uçuyordu havaya. Bir onlardan bir bizden diye her gün 50-100 adam öldürülüyordu. Artık yavaş yavaş sayı da artıyordu. Ama her şey devletin kontrolünde. Biz zannediyoruz biz aşağıda tam sahadayız biz yani. Yani şöyle söyleyeyim size 12 Eylül olduğunda ben Maltepe Askeri Cezaevindeydim. Yani içerideyken 12 Eylül oldu. Allah'tan kazayla yani bir şekilde çok önemli bir şey değildi. Serbest bıraktılar. Yani mahkemeye çıktık bir ay sonra ve tutuksuz yargılanmaya karar verdik. Askerdeyken yargı tamamlandı. Beni tekrar içeri aldılar. Ama 12 Eylül'den yani cezaevi koşullarından sıyrılmış oldum. Hiç farkında değilim. Ama anacığım
Her geldiğinde ağlardı ziyarette. Ne oldu anacığım filan demiştim, hiç unutmuyorum. Yani, oğlum usludur, usludur diyor bana. Anne ben bir şey yapmıyorum diyorum filan. Zaten idamlıkların koğuşundayız. Bir davadan hüküm giydiğim için. Ya sen bir şey var anne dedim. Çıkar bakayım şu ağzındaki baklayı filan. Yavrum anacığım. Dedi ki işte Ömer Yüzbaşı var dedi. Beni hep tehdit ediyor dedi. Ne diyor anneciğim dedim. Senin oğlun var ya onun kemiklerini kıracağım diyor dedi. Sakın bir şey yapma oğlum. Usludur, usludur diyor. Kadın da ben bir şey yapıyorum da filan. Tabii anladım problemin nereden olduğunu. Yani o Ömer Yüzbaşı'yı da hala gözümün önünde yani. Yüzü gözümün önünde. Şimdi tabii burada sövülmez mi arkadaşlar ya? Yani saniyesi saniyesinde aklımda bütün o şeyler. Yani gidiyor kadıncağızı tehdit ediyor ve 12 Eylül olmuş. Asker yalnız daha iktidarının farkında değil. Çünkü biz cezaevi mahkumlar bir cezaevini aslında mahkum yönetir. Cezaevi idaresi kukladır. Sadece cezaevi idaresinin yapacağı bir sürgün yaparak mahkumları başka bir yere sevk eder. Başka bir cezaevinde mahkum tekrar cezaevini ele geçirene kadar bir 3-5 ay, bir sene geçer. İktidar işte cezaevlerini böyle idare eder. Cezaevinde habire yapılmasının, sevk yapılmasının nedeni budur. Başka türlü hiçbir gardiyan, hiçbir cezaevi müdürü cezaevini avucun içinde tutamaz. Şimdi şeyleri bilmiyorum tabii bu yeni E tipi, F tipi bir şeyler diyorlar ya o cezaevlerinin tarzını bilmiyorum. Ama yani ben 11'e yakın cezaevinde kaldım. En büyük şeylerinde İstanbul'unkiler de dahil olmak üzere. Böyle hep gördüğüm bu siyasal yani askeri cezaevi olmasıyla olmaması arasında da fark yok. Mutlaka mahkum böyle kaplumbağa hızıyla gider ama tavşanı geçer. 12 Eylül olduğunda askerler bir şeyler var ama yani bizde tabii yani ihtilali anlamaya çalışıyoruz fakat bir ay filan geçti asker hala iktidara geldiğinin farkında değildi subaylar filan. O sırada onları meşgul eden dışarısıydı, içerisi değil. 3 ay, 5 ay sonra farkına vardılar ve mahvettiler o mahkumları. Siyasal mahkumları. Mamak hikayelerini bilirsiniz ama Maltepe'de olanları çok az kişi bilir. O yüzden annemi tehdit ediyor. Yani 12 Eylül olmuş yoksa benim canlı çıkma şansım yok o sırada. İşte bir iki ay daha geçse işte artık ya sakat alırlar bizi ya ölümümüzü alırlar filandı. Asker tam gücüyle geçirseydi. Sebebi de yani onu da saklamayayım bir üst teğmeni bir arkadaş bir yumrukta yere serdi. O yüzbaşı o yüzden hiçbir şey yapamadı. Yüzbaşı da oradaydı. Tırsaki de biriydi yani. Böyle karaktersiz bir adamdı. Ondan dolayı mahkuma nefret etti. Dolayısıyla bizim e, siyasal olarak mahkum olmamız onun nefreti için yeterliydi. Ve annemi tehdit ediyor. Devamlı. Her hafta ağlıyor kadın. Tamam anneciğim dedim ya sen boş ver bunları filan dedim. Biz de cengaveriz ya kendimizce. Çocuğuz. 17 yaşına geldik. 18'e işte. İlk koğuşa geldiğinde Ömer Yüzbaşı'yı içeri davet ettim. Hadi Yüzbaşım dedim gel bir konuşalım seninle filan dedim. Böyle tabii ergenlik, gençlik yani 17-18 yaşında
Allah'tan akıllı adam gelmedi. Ben de o zaman zaten öfkemi belli ettim. Hiç gelme şansı yok artık. Bana yine bir şey yapmadılar. Sonra da çıktım. Şimdi bu hikayeyi niye anlattım? Şundan, sahada olunca baksanıza yaşadığımız hikayelere. Bu gece ben bunu konuştuğum için uyuyamam. Sahanın içindeyken resmi nasıl göreceksiniz? Şimdi düşünün, o dönemki 18 yaşında değil, 180 yaşında olsun. O Dücani'yi alın, bu ekranda konuşturun. Anlatın, işte o zaman hocam değil ama biz ona yine hocam diyelim. Hocam o bize anlatsanız o zamanlar ne oldu? O gün ama anlattırsak. Ne anlatabilirim? Hiç. Bir gün sonrasını bile ne olabileceğine dair bir bilgim yok. Bakın o dönemin devrimcileriyle konuşun. Hapislerde yatmış devrimcileriyle, işkence görenleriyle, eski tüfeklerle yani. Ya ben geçen bir tanesi vefat etti. Zannediyorum Mahir Çayan'ın arkadaşlarından. Büyükada'daymış. Nedense vardı bildiğim çok ileri gelen eski tüfeklerden tanıdıklarım da vardı. Oturur konuşurduk. Ama o zattan haberim yoktu. Fakat önemli biri ve işte 85 yaşlarında filan, o da 90 yoktu herhalde, vefat etti. İskenderun demir çelik fabrikalarında ilk işçileri örgütleyenlerden biri. O da Kızıldere'yi anlatıyordu. Onu da utanarak anlatıyor çünkü Kızıldere hakkında yani devrimciler, eski sol arasında efsaneler var. Çayanların katledilişiyle ilgili filan. Oysa adam yazılan kitaplardan, hani şimdi gazeteciler diyor açık istihbarat dedikleri. Yani zaten bilinen herkes yazan bir sürü Feyzoğlu'nun kitabı. Kızıldere üzerinde yazılan en iyi monografilerden biri filan diyor. Oradaki birkaç anekdottan hareketle askerin ve dolayısıyla Ankara'da da birilerinin Çayanların kaçacağını bildiğini ne dair bir not var. Ben yattım orada Selimiye Askeri Kışlası'nda. Generale diyorlar ki efendim istihbarat aldık. Çayanlar kaçacak Maltepe Askeri Cezaevinde. Bizim zamanında D koğuşuydu. O kaçtıkları güya kuyu tünelin D koğuşu dedi. Ben orada da yattım. Oradan kimse kaçamaz. Yani bir gazeteci gidip baksın, oradan bir duvarlara, tellere baksın. Mümkün değil. Sadece sahte bir tane oraya çukur kazmışlar. Sonra da kapatmışlar yani. İstanbul e, şeyi sıkı yönetim komutanım artık neyse, onlar konuşuyor. Diyorlar ki böyle böyle Çayanlar kaçacak, ne yapalım? Ne yapar cezaevi idaresi? Hemen onların cezaevini değiştir ya da böl onları. İkisini buraya at, ikisini buraya at, bitti. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Zaten içeride de adamları vardır onların. Mahkum gibi yatıyordur filan. Engellemek istiyor. Yani engelleyelim mi filan diye. O Ankara'dan gelen iki misafir, özel misafir, hayır diyor, engellemeyin. Biz biliyoruz zaten diyor. Ne olacak? Kaçacaklar. Sonra dışarıda biz onların işini bitireceğiz diyor. Şimdi bunu utanarak
anlatıyor. Bu kadar yaşlı bir eski tüfek. Neden? Destanı bozuyor çünkü bu hikaye. Yani Çayan ve arkadaşları askeri atlatarak cezaevinden kaçan değil, tam tersine e, yani devlet, istihbarat, askeriye onun önünde, onun yolunu açan zaten onlar. Bu hikaye kitlelerin hoşuna gitmez. Şimdi böyle bir sürü hikaye var. Ama bizim konumuz neydi? Sahanın içindeyken, yani en ileride bayrak tutanlarındansın olayı. Daha ilerisi yok. Bir sonrası mezar ya da hastane. Yani işin göbeğindesin. Bütün o olayların. En cahili sensindir. Olgunun içinde olan. O yüzden teoriya kelimesi, tiyatro kelimesi gibi aynı kökten gelir. Bakmak demektir. Filozof, tiyatronun tribünlerinde oturan, bir stadyumun tribünlerinde oturan adamdır. Yani buna ne diyoruz biz tam Yunancasına dayalı olarak? Nazar eden, seyreden adamdır. Değişmez ancak böyle görür. Sahadaki futbolcu o maçla ilgili sahici yorumları en az yapacak kişidir. Ama tribündeki bütün oyunu yorumlayabilir. Felsefe ile siyaset arasındaki ilişki, siyaset üzerine düşünmekle siyaset yapmak arasındaki ilişki böyle bir ilişkidir. Tribünde oturmak zorundasın. Ben niye 40 yıl tribünde oturdum? Fil dişi kuleme hiç laf ettirmedim. O bahsettiğim cezaevlerindeki yani kibrit kutuları şeyleri vardır. Belki onları hatırlatabilirim. Şimdi aklıma geliyor. Böyle binlerce kuyunun dibindesindir. Fakat her şeyi sen görüyorsun gibi zannedersin. Bir geri çekil, bir geri çekil, bir geri çekil, bir geri çekil. Her şey değişir. Her şey. Ben bunu işte 16, 17, 18, 19 yaşlarında yani bu 25 yaşına kadar sürdü bu hikaye. Bütün aşamalarını gördüm. Ve sahadan çıkmam gerekiyordu. İşte bir tek kimse almadı ki beni yanına. Sadece kitaplar. Beni bağırlarına basan sadece kitaplar oldu. Ben de onların sinesinde uyudum. Yıllarca. Sahaya hep bir şeyle baktım. Göz ucuyla. Dolayısıyla siyasette değişmez olanın, hep aynı kalacak olanın ne olduğunu görmek istedim. Onun için toplum bilim, yani sosyoloji, antropoloji, siyaset, felsefe tarihi, pratik felsefenin tamamı budur zaten. Ahlak. Ama nesi bir gazetecinin aradığı, haber verdiği anlamında tikel kısımları değil. Beni bu seçim ilgilendirmiyor ki doğrudan. Bu beni işte birey olarak, dücani olarak ilgilendiriyor. Ama bir düşünce adamı olarak umurumda değil. Ben orada neye bakıyorum? Bu ülke neyi kazanır, neyi kaybeder, ne olur? Bu ülkede değişmez olarak kalması gereken şeyler neler? Yani 4 yıl, 5 yıl daha kalır. Hadi biz öldük gittik bir 5 yıl daha kalsınlar. Ama değişmez olan var. Ne o? Gidecekler. Yani kimse onları yıkmayacak. Onlar yıkılacaklar. Biraz, biraz hikmetten nasibi olan biri bunu bilir. Her şey yıkılacak. Hepsi yıkılacak.
Ama bu çok üzücü bir şey değil mi? İktidarın yıkılması lazım aynı zamanda. Yani kendiliğinden yıkılması değil. Muhalefet tarafından yıkılması gerekir. Yani yenilmesi anlamında söylüyorum. Yok edilme, mesela siyasette hiçbir şey yok edemezsiniz. Siyasette daima bir süreliğine yok edersiniz. Her şeyi Hacı Yatmaz gibidir. Siyasi figürler, unsurlar Hacı Yatmaz gibidir. Asla şey yapmaz. Basın çıkar, basın çıkar. Sanki bir süreliğine parmağınızı tutarsanız 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika onu yatık durumda tutarsınız. Ama bu siyaset bakımından olandır. Ve zaten amaçlanan da budur. Hiç kimse ömür boyu, çünkü o parmağı oraya koyan, onu yere yıkan da yıkılacaktır. Oyuncular değişecektir. Peki o zaman bu kadar değişkenler içerisinde siyaset bizi niye ilgilendiriyor? Devletin ve toplumun direnme gücünün yıkıldığını düşünüyorum. Yani ben pek iyi düşünmüyorum. Pek iyimser düşünmüyorum. Ben ülkenin Güneydoğu Anadolu'da depremde yıkılan bazı evlere benzetiyorum. Onları ayakta tutan kolonları kesilen evler var. Mesela bir tanıdığımız anlattı Malatya'da. Eşi e, müteahhit ve çok sevilen namuslu bir adam. Bir sürü ev yapmış. Hiç evlere bir şey olmamış. Sadece bir ev yıkılmış. Kendi evi bile çatlamış ama yıkılmamış. Ağır hasarlı. Yıkılan bir ev var. Orada 3 akrabalarını kaybediyorlar. Sebebi dükkan yapmak için alttaki kolonları kesmişler. Mağaza mı? İşte bir şey yapmak için. Ve kesenler binanın altında kalmış. Şimdi benim gördüğümü görüyor musunuz? Ya da bana katılır mısınız? Bilemiyorum tabii. Bunlar öznel, sübjektif, kişisel kaygılarım, kanılarım. Ben ülkede yani bizi ayakta tutan kurumlarından çok e, kolon kesildiğini düşünüyorum. Deprem bu kolonların kesik olduğunu kanıtladı. Yani nereden anlarsınız? Allah korusun bir ülkeyle bir savaşa girsek ya da içeride bir iç savaş çıksa, sağlıklı bir toplum olup olmadığımız, devletin ayakta olup olmadığını neyle anlarız? Bu tür kriz anlarında direnme gücüne bakarız devletin ya da toplumun. Bak 12 Eylül'ler oldu, bilmem ne oldu, millet birbirini kesti. Bir düdük çalındı, hiçbir şey olmamış gibi işte biraz mızmız edildi iki taraftan da filan ama yaşam devam etti. Yani 12 Eylül'de şey yapmadı. Böyle dibine kadar herkesi mahvetmedi yani. Yani zaten oyunu kurucuları onlardı. Figüranları dışarı bıraktılar. Ve onlar biliyorlar zaten. Bunlardan bir daha bir halt olmaz. Yani o olmadı da zaten. Ya mafya olur, bilmem ne olur, her şey olur. Milletvekili bile olur ama başka bir şey olmaz. Siyasal bir tehlike ortaya çıkmaz bunlardan. Hiçbirinden de çıkmadı. Herkesi bitirmişlerdi zaten.
Bütün çünkü e, umutlarımızı kendisine yüklediğimiz bütün değerler aşınmıştı. Biraz namuslu ve akıllı olanlar için tabii. Şimdi yani bir örnek var aklımda, onu söylemek isterim. Şizofren, şizofrenya nasıl ortaya çıkar hiç bilir misiniz? Var mı aranızda bu işlerden uğraşan? Ee, Özellikle 18-25 yaş aralarında e, ortaya çıkar ve mutlaka dış bir strese bağlı olarak. Yani genel kayıtları söylüyorum size. Bunu bilen biri varsa sesler duymakla filan olmaz. Öyle şey olur mu? O zaten ortaya çıktıktan sonraki semptom onlar. Semptom sonuçtur, neden değildir. Yani mesela çocuk askere gider, askerde baskı altında kalır, birden şey atar, hemen yatırırlar, anlaşılır filan. Sonra iğneler, ilaçlar filan tedavilerle işte hayatını sürdürür. Yani çok büyük bir şey yaşaması lazım. Çökkünlüğe neden olabilecek büyük bir baskı altında kaldığında o hastalık birdenbire görünür hale gelir. Şimdi buna benzer bir biçimde bizim zayıflıklarımız bir baskı altında kaldığımızda ortaya çıkar. Yani bir savaş, bir kriz, iç dış fark etmez. Ekonomik büyük bir darboğaz filan. Çözülüyor muyuz, çözülmüyor muyuz? Yani grip oldun, ertesi gün öldün. Ayda anlarız ki çok dayanıksızmış vücudun. Bir gribe bile dayanamadın ama Covid oluyor adam, yine atlatıyor. Demek ki malzeme sağlammış diyorsun. Şimdi bu ülke ciddi bir krizle karşılaştığında nasıl atlatacak? Bunu nasıl anlayabiliriz? Yani en azından bazı kolonlar var diye biliyoruz. Yani diyoruz ki 5 deprem var, 7, 9. Yani biz bunu ölçtürdük. Bu bina işte şu şiddetteki depreme dayanır. Tamam diyoruz. Fakat kolon kesilmişse dayanır mı o? Yani 9 şiddetinde, 10 şiddetinde depreme dayanacak bir ev yaptınız. Ya da bir evde oturuyorsunuz. Devlet de böyle. Ya 10 şiddette zaten savaş oluyor. Savaş çıktı, yenildik. Bir şey oldu, Allah korusun. Ama biz küllerimizden yine ayağa kalkalım. Ve işte milli mücadelede böyle yaptık. Anlı şanlı tarihimiz var filan. Tamam. Yama 10 şiddetinde değil de 5 şiddetinde, 6 şiddetinde depremler geldi. Ve akla hayale gelmedik senaryolar. Siz bunları hayal edin. Devlet bunlara karşı dirençliyse sorun yok. Yani polis teşkilatı yerinde, istihbarat yerinde, askeriye yerinde, işte kurumlar yerinde. Şimdi ben sorarım size, hukuk yerinde mi Türkiye'de? Merkez Bankası, Sayıştay, Danıştay. Yani eskiden iyi kötü çalıştığını bildiğimiz kurumlar yerinde mi? Bakın yerinde değil demiyorum. Ama yerinde de diyemiyorum. Kolonların, hangi kolonların
ne kadar kesildiğini bilemiyorum. Yani biliyorum da, daha doğrusu tahmin ediyorum ama bir yere kadar. O yüzden kendisini yenilemesi, kendini gözden geçirip bir dirençlerinin ölçülmesi lazım. Bu hükümetin bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Yani şu andaki var olan iktidarın bu yeteneği kalmamıştır. Kendisine eleştirel güçle, eleştirel gözle bakma yeteneğini kaybetti. Yani bu hükümet espri bile yapamaz. Şakadan bile anlamaz. O yüzden devlette sağlam neyin kalıp kalmadığını anlaması lazım bu ülkenin. Eksiklerini hızlıca tamamlaması lazım. Ben halk açısından değil. Bakın, kutuplaşma bizi mahvetti. Yani hepimiz kendimizi yorgun, sinirli ve kötü hissediyoruz. Bir kısmımız onu bastırıyor, bir kısmı bastırmıyor filan. Ama bir 4 yıl daha kaybedebilir mi bu ülke bilmiyorum. Hani diyeceksiniz ki hocam işte şeyler yapıyorlar ya, uçaklar bilmem neler filan. Yani inanan inansın onlara, toklara moklara. Ben konuşmayayım o konularda. Ama ben devletin değişmezlerine bakıyorum. Devletin değişmezleri yara aldı. Ya şu mülakat meselesi. Ya ortalığı birbirine katmalı bu halk. Sen okul birinci, sınavdan birincilikle kazan. 2 tane hıyar seni mülakata geçirsin. Namaz kılıyor musun? Recep'le Şaban, Ramazan arasında ne fark var? Söyle bakalım, Nisa suresi kaç ayet? Filan desin. Hep de tamam deyip seni elesin, amcaoğlunu alsın, dayı oğlunu alsın filan. Olmaz yani. Bu olmaz yani. Hiçbir devlet böyle ayakta kalamaz. Toplum çöküyor. Toplumun devlete inancı çöküyor. Hukuka inancı çöküyor. Çok hasar aldı. Yani bazı yerlerde işte deniz kumu kullanıldı diyorlar filan. Onarmamız lazım. 100. yıl. Cumhuriyet'in 100. yılı. Hakikaten Cumhuriyet büyük bir nimet bizim için. Yani yeni bir, hani diyorlar da 2. Cumhuriyet, 3. Cumhuriyet. Yenisini kurabilecek bir şans yakalayabilir miyiz bilmiyorum. Elimizde olana minnetle sahip çıkmak zorundayız. Eskimiş kusurlu yerleri varsa onarmak zorundayız. Yenilemek zorundayız. Çünkü Cumhuriyet'le var olduk ve var olacağız. O eleştiriler, Cumhuriyet dönemindeki hükümetlerin kusurları filan, işte hocam Türkçe ezanlar filan diyorlar. Ben 20 yıl evvel onların kitabını yazdım. Açın okuyun orada. Onlar değişen kısımları. Değişmeyen kısımları değil ki. Cumhuriyetin alternatiflerini hayal edemediğin için biraz da böyle oluyor. Hüdapar MHP'nin ile koalisyon yapıyor bu ülkede. Yani yapacak bir şey yok. Malzeme bu diyebilirsiniz. Ama ben yine de umudumu yitirmiyorum. Hepimizin
Yani niye muhayyilesi var? İmgelem niye var? Niye kendimizi kandırmaya ihtiyacımız var? Kendimizi iyi hissetmek istiyoruz. O yüzden temenni ediyoruz, arzu ediyoruz, hayal ediyoruz, düşlüyoruz, ümit ediyoruz. Kendini kandırmanın belirlenimleridir bunlar, değişik derecelerde. O yüzden ümit ediyorum ki ülkemiz daha iyi yerlere gelecek. Halk olarak daha özgür, daha eşit, daha insancı bir yaşamı bu ülkede kurulacağı günleri bekliyoruz. Böyle olmadığını biliyoruz. Uzun zamandır böyle değil. Yani bu iktidarla bile alakalı değil. Bu böyle geriye doğru gidiyor. Ama düşe kalka, düşe kalka yürüyoruz. O yüzden umudu kesmemek lazım. Umut elinden geleni yapanların hakkı. Siyaset üzerine konuşuyorum. Doğru. Siyasal düşünce üzerine konuşmayı ve düşünmeyi daha çok severim. Bu kadar güncele yakın biri olmadı. Hiç mahsuru yok. Hepimiz geldik gidiyoruz. Bu iktidarın da gitmesi gerekir artık. En azından tek başına bir Adem olarak ben bıktım. Yani bu iktidara günah olarak benim siyaset üzerine yaptığım bu konuşmalar yeter. 40 yıl oruç tutmuş. Yani siyaset orucu tutmuş. Siyaset perhizi yapmış bir adamı nobranlıklarıyla çileden çıkardılar. Çileden çıkınca da toplamak zor oluyor. O da 15 Mayıs'ta bakacağız. Baktık değişen bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz. Yine kendimizi incelemeye devam edeceğiz. Epey zamanı geçirmiş olmalıyız bu sefer. Evet. Hepinize iyi geceler diliyorum. Bu gece biraz dağınıktım zannediyorum. Ama muhabbetle, hürmetle kusurları bastırıyoruz karşılıklı olarak. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.